Davetimizi kabul ettikleri için hepiniz adına teşekkür ediyorum ve sözü onlara bırakıyorum. Teşekkürler. Teşekkür. So is this working? Mm-hmm. Just briefly, what my view about AI, and I'll elaborate further later, is that it is a form of intelligence that is very different to human intelligence. Human intelligence is a biological form of intelligence. This is a mechanical form of intelligence, but nonetheless it is potentially and possibly already more powerful than human intelligence. Okay, good. This is not a lecture about the technical side of things on digital futures, and Özge is our Turkish language manager for digital futures. We have several tutorials on how to use AI and others looking at questions like creativity, copyright, and so on. I've also added my Instagram handle, the address as it were, where I post all my material on AI. Merhaba, hoş geldiniz. Öncelikle ben kendim adıma bizlere ev sahipliği yaptığınız için ve zaman ayırıp geldiğiniz için sizlere çok teşekkür etmek isterim ve çevireye başlıyor olacağım. Bazı slaytlar çok uzun oluyor olacak, o yüzden elimden geldiğince özet geçiyor olacağım. Ama eksik kaldığını düşündüğünüz, merak ettiğiniz ya da üzerine durmak istediğiniz bir slayt olursa da dersin ardından onların üzerinden de geçmeyi çok isteriz. Kendisi aslında yapay zeka kavramından başlıyor. Yapay zeka kavramı her zaman yapay olarak ele alınıyor ama aslında buradaki yapay zeka insan zekasından çok daha farklı olan, insan zekasının biyolojik yapısından farklı bir şekilde mekanik bir zeka söz konusu. Ve bu mekanik zeka şu anda bugünümüzde hali hazırda insanın zekasından çok daha üstün bile. Bu kısa bir özet olarak kendisini yapay zeka yorumu bu şekilde. Bunun haricinde bugün size bir giriş yapacağız ama teknik yaklaşım, yapay zekada olan teknik yaklaşımlar için ekranda gördüğünüz Digital Futures kanalından buradaki teknik yaklaşımları izleyebilirsiniz. Digital Futures bizim tamamen gönüllülük hazırlı, gönüllülük esaslı eğitimler ve atölyelere ev sahipliği verdiğimiz bir platform. Burada 13 farklı dilde Türkçe dahil olmak üzere ücretsiz atölyeler ve dersler veriyoruz. Ben de burada aslında Türkçe kanal sorumlusu olduğum için bugün buradayım. Burada fikri mülkiyet, yapay zeka ve yaratıcılık gibi farklı konulardan derslere Digital Futures üzerinden ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Nil'in farklı çalışmalarında kendisinin Instagram sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. And maybe I can give some background to my own approach towards AI. I first started working on AI back in about 2017, when no one else really was looking at it. I started writing about it 2018, and in 2019 I wrote to my publishers, Bloomsbury in London, and I said, I feel compromised. This is both an incredible new tool, but it's also a really terrifying new tool. And I have to say that every single day I am more and more impressed by AI, but also more and more terrified by AI. And I wrote to my publishers and said, could I divide this book into two separate books? One with a white cover, like the angel, the positive side of AI, and one with a black cover, like the devil, the dark side of AI, the negative side of AI. And they agreed. The first book was published in 2021, and a second edition came out last year, and I'm about to start looking at the dark side of AI. So my lecture is going to be somehow tinged with that outlook. Kendisinin yapay zekaya yaklaşımı ve geçmişi aslında 2011'de başladı ve o 2017'de başladı ve o dönem aslında yapay zeka üzerine çalışan o kadar da kişi yoktu. Ve bu nedenle aslında 2018'de bu konu hakkında yazmaya başladı. Ve bu hazırlayacağı kitapta da yayıncısına şunu söyledi. Her geçen gün, gün be gün yapay zekadan etkileniyor ve etkilenmekle kalmayıp bir o kadar da endişeleniyorum. Bu nedenle yayıncısına kitabı ikiye bölmek istediğini, bir kitabın siyah
bu şeytani, kötümser yayını, diğer kitabı ise beyaz, yapay zekanın meleksi yayını ele almak için 2 farklı kitap önerdi ve bu yayıncı tarafından kabul edildi. 2021'de ise bu pozitif meleksi yayını, beyaz kapaklı yayının ilk edisyonu yayınlandı ve geçtiğimiz senede 2. edisyonu yayınlandı. Bugün biraz negatif taraftan konuşuyor olacağız şu an çünkü kendisi de hali hazırda bu negatif kitabı siyah kapaklı kısmı yayınlıyor. To be clear, AI itself is not evil. In fact, AI doesn't belong to the world of meaning. It all depends on who uses AI and for what. AI is largely a tool at the moment. So I could take a kitchen knife and I could cut up my vegetables with a kitchen knife, or I could murder you with a kitchen knife. But the kitchen knife is not responsible for that. Yapay zekanın kendisi zararlı değil. Aslında yapay zeka çünkü yalnızca bir araç. Yapay zeka kimin, ne amaçla ve nasıl kullandığına göre değişiyor. Örneğin mutfak bıçağını ele alıyor kendisi. Mutfak bıçağıyla bir insanı da bıçaklayabilirsiniz, bir insana zarar da verebilirsiniz. Ya da o bıçağı sebzeleri kesmek için de kullanabilirsiniz. Yani burada olay aslında bizim nasıl yaklaştığımız ve bu aracı nasıl kullandığımızla doğru orantılı. So this is my impression of AI. It is a mixture of black and white, of good and evil. And like the yin-yang sign that we're looking at here, in the white side there is something black. By that I mean that the really dark side of AI, or the negative side of AI, is that it is so good. It is so good. At the same time, I want to suggest later on in my lecture that in the dark side of AI, there is a glimmer of hope. There is a glimmer of hope. There is something positive in the dark side. Kendisinin yaklaşımı zaten az önce de bahsettiğimiz gibi hem siyahların hem beyazların bir arada olduğu, tıpkı bir yin yang sembolüne benzetiyor bunu. Ekranda da gördüğünüz gibi siyahlığın, o negatifliğin içerisinde bir umut ya da o umudun içinde bir siyahlık söz konusu, tıpkı yin yang sembolü gibi. Yapay zekanın negatif, bu siyah kısmı aslında herhangi bir tehlikeden ötede değil de tam tersi çok iyi ve çok verimli çalıştığı için. Ama burada tıpkı bu sembolde olduğu gibi bugün de o siyahlığın içindeki beyazdan o negatifliğin içerisindeki umut verici noktaları da ele alıyor olacağız. The term itself, artificial intelligence, was coined in 1956 when a group of the smartest young scientists and computer scientists in the States got together to launch it. But in fact, despite the optimism, AI failed to deliver, and for the first 50 years of AI, almost nothing was achieved. Yapay zeka kavramı aslında 1956'da Amerikalı bilgisayar mühendislerinin bir araya geldiği bir etkinlikte ortaya atıldı ve aslında bu etkinlikten gerçekleşen ilk 50 yılda hiçbir şey vaat etmedi, hiçbir başarı sağlamadı. In fact, these are the survivors who got back together for the 50th anniversary of that event, also in Dartmouth College. And they had to acknowledge that really in the first 50 years, they had achieved almost nothing. And in the next 50 years, they expected also to achieve almost nothing. Ama ilk etkinlikten bu yana 2006'da hayatta kalanlar tekrar bir araya geldiklerinde şunu itiraf ettiler. Geçtiğimiz 50 yılda hiçbir şey, bir başarı söz konusu olmadı. Bu nedenle bu ikinci 50 yıl içinde mutsuz olduklarını belirttiler. By a strange coincidence, 2006 was roughly the time when AI started taking off. And now it is incredibly good. In the first 50 years, what they wanted to use it for largely it was part of the Cold War. They wanted to use it to translate Russian. They wanted to know what the Soviets were saying. It was useless then, but now it is so good that my books are being translated into Chinese and into Italian using AI. Ve çok komiktir ki tam olarak bu etkinlikten 2 yıl geçtikten sonra 2008'de yapay zeka yükselmeye ve buradaki kendisinden beklenen yükselişi göstermeye başladı. Aslında yapay zeka Soğuk Savaş sırasında Sovyetlerin mesajlarını çevrilmek için kullanılmıştı ve tamamen başarısız olmuştu. Ama bugün geldiğimiz noktada Neil'in kitaplarının birçoğu Çince ve İtalyanca olmak üzere yapay zeka kullanılarak yapay zeka ağırlıklı çalışıyor. Yani Soğuk Savaş döneminde başarısız olan oradaki çeviri teknikleri şu an bugün fazlasıyla başarılı bir şekilde çalışmakta.
And there are two reasons why around 2006 AI began to really take off. One was the discovery that graphic processing units, GPUs as they're called, which were developed not for computing but for gaming, were actually were capable of making computers much more powerful and much faster. The second reason is that they've been backing the wrong horse. They've been pursuing the wrong approach towards AI. They had been pursuing what is called symbolic AI based on logic, and they had been ignoring what is called an approach that was based on neural networks. In fact, neural networks proved to be the one that works the most, and everything now, including ChatGPT, Midjourney and so on, is based on neural networks. Bu yükselişin temel prensipte iki farklı nedeni vardı. Birincisi grafik kartları. Oyun teknolojilerinde kullanılan oyun teknolojileri için geliştirilmiş bu grafik kartları bilgisayarların hem daha çok hızlı çalışmasını hem de daha güçlü çalışmasını neden oldu. Böylelikle de aslında ki oradaki donanımsal verimi almış olduk. İkinci nedeni ise aslında bu etkinlikteki kişilerin yaklaşımı farklıydı. Yaklaşımları yanlıştı. Onlar sembolik zekaya odaklanıyordu. Oysa şu an ChatGPT gibi bizim güncel olarak kullandığımızda nöral networkler, nöral yapılar üzerine kurgulu. Fast forward to 2018, and by then the technique for generating images had been invented and refined. This is what is called a generative adversarial network that was a big improvement, and in 2018 these are faces generated by AI. They're all fake faces generated from a database of actual faces. Örneğin 2018'de imge üretimine başladık ve imge üretiminde tamamen GAN yapıları, GAN'ları kurgulayarak oluşturduk. Örneğin buradaki videoda, buradaki izlediğiniz yüzler aslında hiçbiri gerçekte olmayan, tamamen yapay zekanın verilerden beslenerek oluşturduğu gerçekte olmayan yüzler. In fact, Turkey was the leading country in the world at AI in the early days in terms of visual content. In particular, Refik Anadol, who's a media artist, and also Memo Akten, who did a PhD on this area and is one of the leading AI media artists in the world. Türkiye'de aslında bu konuda önde gelen bir ülke. Bunu da Refik Anadol ve Memo Akten'e borçluyuz. Çünkü kendileri bu alanda çalışan gerçekten güçlü isimler. Refik Anadol had been a student at UCLA. In fact, when he first came to LA, he flew to LA from Istanbul. He took a taxi to the center of Los Angeles to see this building, the Walt Disney Concert Hall, designed by Frank Gehry. And he was disappointed. It was all the lights were off and it was completely dead. And he vowed to bring it alive. And that opportunity happened in 2018 when he was commissioned to project onto the facade of the building a media sculpture, data sculpture, based on the archives of the Los Angeles Philharmonic to mark the 100th anniversary of the Los Angeles Philharmonic Orchestra. Refik Anadol eğitimini tamamlamak üzere İstanbul'dan UCLA'ye gittiğinde taksiye binip özellikle bu binayı görmek istemiş. Ve Walt Disney Konser Salonu'nu gördüğünde de tamamen bir hayal kırıklığı yaşamış. Çünkü ışıkları sönükmüş ve hiç beklediği gibi görememiş. Ve onu hayata getirmeyi, onu üzerine çalışmayı hayal etmiş. Ve 2018'de de senfoninin 100. yılını gerçekleştirmek üzere veri üzerinden ilk tasarımını bu şekilde de gerçekleştirmiş olmuş. And this was symbolically the moment, in my mind, when architecture met AI, or AI met architecture. Refik had projected onto ordinary walls beforehand, but this was the first time he had projected onto a significant piece of architecture. Kendisi bu etkinliği, bu çalışmayı mimarlık ve yapay zekanın kesiştiği ilk sembolik örnek olarak yorumluyor. So let me just play you a brief excerpt of this. Şimdi kısaca bu videoyu izliyor olacağız.
So meanwhile, architecture was completely behind. We were not engaging at all with AI. And in 2019, I made a proposal to curate the British Pavilion at the Venice Biennale, teaming up with Refik Anadol, teaming up with Zaha Hadid Architects, and sponsored by Google. To my mind, this was a dream team, but we weren't even shortlisted. Ancak bu çalışmaya rağmen, izlediğimiz çalışmaya rağmen yapay zeka konusunda mimarlığın halen daha geride olduğunu düşünüyordu o yıllarda. Ve ardından kendisinin hayali ekibi, Refik Anadol, Zaha Hadid mimarlığı ve Nil'in bir arada olduğu bir pavilyon tasarladılar. Fakat bu pavilyon shortlisted bile olmadı, listelenemedi bile. What we had proposed to do was to hallucinate an image not of faces, but of buildings. And Refik decided to do that anyway, so he trained a GAN on all the images he could find of the work of Zaha Hadid, and he then eventually generated the first, as it were, architectural design using generative AI. Bu projede az önce izlediğimiz nasıl yüzler GAN kullanarak eğitiliyorsa bu proje içinde binaların GAN kullanarak eğitilmesine karar vermişler. Bunu önermişler. Seçilmeyen bu proje bu olmasına rağmen Refik Anadol bu konuda çalışmaya devam etmiş ve böylelikle de yapay zeka ve mimarlığın bir araya geldiği projeler ortaya çıkmaya başlamış. And that was the image that I selected to put on the front cover of my book, Architecture in the Age of Artificial Intelligence, which was the first book on generative AI in English to be published. It came out in December 2021. Ardından o GAN remasında gelen en son imge de kendisinin Aralık 2021'de yayınladığı kitabının kapak fotoğrafı haline gelmiş. And in fact, there were about 5 other books that followed immediately afterwards, including another one that I was involved in, Machine Hallucinations, an issue of architectural design. And all of these came out in the next 6 months, but all of them were out of date by June 2022. Kendisinin kitabının hemen peşi sıra 5 farklı kitap daha gelmiş. Yani böylelikle 6 ay içerisinde 6 farklı mimarlık ve yapay zeka üzerine kitap yayınlanmış olmuş. Her ne kadar bu ilk kitap Aralık ayında yayınlansa da Haziran ayına geldiğinde, yani 6 ay sonra bütün bu kitaplar tamamen geçerliliğini kaybetmiş durumdalarmış. And the reason was that Refik Anadol had been collaborating with Zaha Hadid Architects using the next generation technique for generating images, what we call diffusion models. This is basically Midjourney, DALL-E, and so on. And Refik had been given access to DALL-E before it had been released. And what this is effectively is, as we know, is basically text to images. You write a prompt, it generates an image. It is much easier than using a GAN, and much quicker. And from different reasons, this was a revolution, and it made AI accessible to everyone. Buradaki kitapların geçersiz olmasını ise yeni bir teknolojinin ortaya çıkmasına bağlıyor. Yeni bir teknoloji ise buradaki difüzyon modeli. Difüzyon modeli ise Midjourney, DALL-E ve benzeri yazılımların kullandığı model. Burada Refik Anadol DALL-E modeline erken erişerek buradaki tasarımları da yapmaya başlıyor ve böylelikle DALL-E veya da difüzyon modelleriyle üretimler buradaki GAN'lara oranla daha hızlı ve daha başarılı sonuçlar üretmesi oluyor. Örneğin burada metinden görüntüye promptlar üzerinden üretim daha hızlı ve daha kolay ve bu da aslında yeni bir dönüştürücü güç haline geliyor. So this was the second edition, which came out last year with Refik's endorsement at the top. This was basically to update the first edition to take into account not just the use of these diffusion models, but also the fact that ChatGPT and other chatbots had been released, and these really changed the landscape in terms of the use of AI. Geçen yıl ise kitabın ikinci edisyonunu çıkarttı. Çünkü buradaki ikinci edisyona duyulan gereklilik de yine farklı teknolojilerin, difüzyon modellerinin değil, ChatGPT ve benzeri chatbotların ortaya çıkmasıyla oldu. But something else had also happened. That was the release of text to videos, or at least the announcement of text to videos. And I had been holding on to the manuscript until it was actually released, because I had written a paragraph about it. And in December 2024, this was eventually released.
and I could hand in my manuscript. This was a big step forward. It operates the same way as text to image. It connects through captions what it's generating, and this was an astonishing improvement in terms of what we could generate. Aynı zamanda ikinci edisyonuna neden olan bir diğer gelişme ise metinden video üretimine başlanması oldu. Burada hatta kendisi Sora'yı ele alan bir paragraf yazdığı için kitabının yayınlanması için Sora'nın resmi bir şekilde yayınlanmasını beklemiş. Sora yayınlandıktan sonra kitaplarını yayınlanmışlar. Burada da aslında aynı mantıkla metinden fotoğraf üretir, metinden görsel üretir gibi bu sefer de metinden video üretebilir hale geldik. Buradaki önemli kısım ise buradaki tutarlılık. Sora has now been cancelled, which means for my next book I'm erasing any reference to Sora. But this just shows you how quickly the turnover is in terms of the software developed for AI. Şimdi ise bugün Sora artık kullanımda değil, yani yeni bir edisyonu yazması durumunda bu sefer de o eklediği yerlere çıkartması gerekecek. İşte günümüzün buradaki üretimi ve kullanılan yazılımların değişmesi bu kadar hızlı. So I'm going to show you a few short videos, 10 seconds each, of architectural designs in which Sam Altman, I use his avatar because it gives the proportions of the building and it keeps them correct. Sam Altman is showing us around these particular buildings designed by these architects, but of course they're designed by Sora. Şimdi Sora kullanılarak Neil'in tasarladığı birkaç mimari tasarım videoları izleyeceğiz. Sora tarafından kullandı. Burada aynı zamanda Sam Altman'ın avatarını kullanıyor olacağız ki oradaki proporsiyonu görebilelim. So the first one is by Zaha Hadid Architects, then Gary, then Koop Himmelblau and so on. Zaha, Gary, Koop Himmelblau gibi mimarların takip ediyor olacağız şu anda. All right, welcome to my new place. It was designed by Zaha Hadid Architects, so everything flows, no straight lines anywhere. The living room opens right up to the view. You can see the city and the hills from almost every angle. In the kitchen, the island is cast. A lot of people thought it had actually been built because it was so remarkably lifelike. Bunun gerçek bir bina olduğunu inananlar bile olmuş. And then Gary. It's the project that's been keeping me busy whenever I'm not at the office. It's a new case study house up in the hills, designed by Frank Gehry. He took inspiration from the hotel he did in the Rioja region of Spain, the Flowing Meth. My new place. Koop Himmelblau designed it with these crazy angles in concrete and glass. Let me show you around. The living room is all open. Those folded panels up there hide skylights and pour light down all day. The kitchen's really minimal, wood, stone, everything tucked away. Today I want to show you around my new house, which was designed by architect Peter Zumthor. This is the entry corridor. Concrete on one side, cedar overhead. It stays quiet and cool even in the summer. The living room is the entry hall. Everything is intentionally simple, just white walls and concrete so the rest of the house can open up. Right off of it, you get to this living room. I love how the glass disappears through the ceiling. The wood makes it feel warm even though it's all pretty minimal. The kitchen is all oak. New case study house up in the Los Angeles hills. It was designed by Zaha Hadid Architects, and it's been a dream project for me. The flowing forms and the way it hovers over the slope feel really futuristic. Inside, everything is open. And it's effectively designed by Sora, and it could also design cars. This is a Jaguar design in collaboration with Zaha Hadid Architects again. Bu videoda da Jaguar ve Zaha ortaklığına tasarlanmış bir araç videosunu izleyeceğiz. This is something I've been waiting to show you. It's a radically futuristic Jaguar sports car, designed in collaboration with Zaha Hadid Architects. The whole front is one continuous curve, no seams, just light and air sliding past. Look at this roof. Now, Sora's been cancelled, but there are plenty of other models out there. And in fact, you can also use text-to-image models like Midjourney, that's still the best one out there, but then animate the images. This is Miami Beach, where I'm based, and it's I'm British, but I work in America. And this is Bad Bunny singing. Okay. Her ne kadar sonra kullanımdan kaldırılmış olsa da daha hala metinden görseller oluşturulabilir. Bu konuda halen daha Midjourney'nin en iyi araç olduğuna inanıyor. Ardından bu oluşturduğumuz görselleri anime ederek bu videoları halen daha tasarlayabiliriz. Ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho, ves que me ayuden. De cuando te tuve, debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho, ves que me ayuden. Hoy voy a estar con mi abuelo todo el día, jugando dominó. Okay, so I'm just going to briefly give you an overview. I'm not going to spend much time on this, but just to give a brief overview of how I think the architecture, the AI used in the office is going to change. Because as entertaining as these models are, especially Midjourney, it's very good. This is not going to be the future
of AI in the architectural office as far as I'm concerned. Şimdi sizlere geleceğin ofislerinden bahsediyor olacağız. Az önce izlediğimiz araçlar her ne kadar eğlenceli olsa da geleceğin ofisleri anlamında şimdi bu konuyu, bu eğlenceli kısımlar değil de gerçek konular üzerine ele alıyor olacağız. In fact, the future is going to be based on these seemingly prosaic concerns: data, automation, and optimization. Gelecek veri, otomasyon ve optimizasyon üzerine kurgulanıyor olacak. Let me try and illustrate what I mean. This is in the world of yachting. They are already using AI to design America's Cup yachts. And they don't sketch them. They don't use pencils or pens. They don't sketch anything. It's all generated directly from the data. So the shape of this hull is automatically generated and optimized for performance. Örneğin bunu sizlere daha resmi, daha gerçek bir örnek üzerinden anlatmak istiyoruz. Yat endüstrisinde şu anda tamamen yapay zeka kullanılıyor. Herhangi bir eskiz, kağıt, kalem kullanımı söz konusu değil. Tamamen oluşacak tasarımlar tamamen veri üzerine kurgulanıp optimize ediliyor. And the reason why this is going to happen in architecture is I know this particular person, when you her, she was my doctoral student a while back, and she is one of the leaders in the field along with Autodesk and a few others. When you studied at the Berlage, she then went to work for OMA in Rotterdam, and after that for OMA in Hong Kong, and she was continually frustrated by how inefficient the OMA office was in terms of producing drawings and so on. So she decided to set up her own company, an AI-based company, and she called it X-Cool. X-Cool means X-Koolhaas. Interestingly, Rem Koolhaas, who of course is not very computational, is now paying attention to what Wang Yu is doing and using some of her software in his office. Bunun yat endüstrisinde olan şeyin mimarlık endüstrisinde olacağını da biliyoruz diyor ve bunu bilme nedenimiz de Wang Yu kendisi aynı zamanda Neil'in doktora öğrencisi ve Wang Yu da şirketiyle birlikte Autodesk'e rakip veya Autodesk de aynı şekilde bu veri otomasyon ve optimizasyon üzerine çeşitli yazılımlar geliştirmekte. Wang Yu önceden Rem Koolhaas'la birlikte OMA'da çalışıyormuş ve OMA'daki verimsizlikten o kadar etkilenmiş ve o kadar olumsuz bir şekilde şaşırmış ki kendisi Rem Koolhaas'ın OMA'ya latife bir şekilde X-Cool isimde kendi mimarlık ve yazılım şirketini geliştirmiş ve bu şirketi tamamen verimlilik üzerine kurmuş. Neil de şunu söylüyor, her ne kadar Rem Koolhaas teknik kısmına çok ilgili olmasa da Wang Yu'nun çalışmalarından sonra kendisi de bu konuya dikkat çekmeye başladı. And this project of hers from I think 2023 gives you a sense of what will be the future of architecture, or future of AI in the office. This was a project that they won against 200 other architects, and it's a project completely generated using AI. You can see this rectilinear block on the right-hand side here. This has gradually been eroded by an automated process of optimization using data to create more efficient forms, so that rectilinear forms eventually break down into what look like more like Frank Gehry forms. Örneğin yıl 2023'e geldiğimizde de Wang Yu'nun bir projesini izliyoruz şu anda. Geleceğin projelerinin tamamen böyle olacağına inanıyor. Bu bir yarışma projesiydi ve 200 yarışmacının arasından birinci olarak seçildiler. İlk başta orada bütüncül bir kütle vardı ama ardından tamamen rüzgar verisine odaklanarak çeşitli parçalara ayrılarak buradaki veri optimizasyonuyla Frank Gehry tarzında bir yapıya ulaştılar. And this project is significant because not only was the first generative AI project, it also was the first generative AI project to be actually constructed. Like it or not, it marks an important milestone in the development of AI. Bu projenin bizim için iki önemi var. Birincisi tamamen yapay zeka kullanılarak üretilmiş ilk mimari proje. İkincisi ise aynı zamanda yapay zeka tasarlanarak kullanılan ve inşa edilmiş ilk proje. Sevsek de sevmesek de büyük bir mihenk taşı olduğu söz konusu. So X-Cool are testing out the software on their own particular projects, and they're interested in the possibility of speeding up the process of construction by using a form of prefabrication that is controlled by AI. X-Cool'un çeşitli araçları geliştirdiği araçlar var ve bunlar da özellikle üretimi hızlandırma üzerine kurulu.
Think of this like very sophisticated Lego bricks that have been put together. And this project that came out during COVID is an example of how you can speed up the design and construction process. By using prefabrication, they reduce the time of design and construction down to 16 weeks. This is very significant. Not only do Foster and Partners and other architects use AI to speed up the process, they're not interested in mid-journey because they can design, but they're interested in speeding up the process using surrogate models and other things. But it's basically something that's going to be very attractive to the client. If you own a hotel and if you can get your hotel designed and completed in 16 weeks, that means that you can start renting out your rooms much sooner than otherwise might be possible. Ekranda gördüğünüz proje Covid döneminde inşa edilmiş veriler ve fabrika bir üretim. Burası bir otel binası ve tamamen 16 hafta içerisinde üretilmiş. Kendisi Foster ve benzeri güçlü mimarlık şirketlerinin az önceki gösterdiğimiz yapay zeka kullanarak tasarıma ilgi duymayacaklarını, çünkü onların zaten hali hazırda nasıl tasarlamaları gerektiğini çok iyi bildiklerini, onlar da tam olarak buradaki süreci hızlandırmaya odaklanacaklarını söylüyorlar. Çünkü bu müşteriyi de memnun edecek, müşteri de mutlu olacak deniyor. Bir otel sahibi olduğunuzu düşünün. 16 haftada otel inşanızı tamamlamanız, her geçen gün bir o kadar hızlı bir şekilde, erkenden bir şekilde bu odaları kiraya vermeniz ve kâra bir o kadar hızlı geçmenizi söylüyor. So this is an example of what's called a surrogate model. It's a kind of imprecise model, but it's predicting the basic behavior, and you can use it to give guidelines as to how to design your building. This is looking at environmental considerations. It is the work of Infrared, a company based in Vienna. Viyana'da başka bir yazılım şirketinin geliştirdiği araçları bu şekilde. Burada da çevresel davranışı öngörerek bir tasarım söz konusu. The next step is going to be something that is known as agentic AI. This is agentic AI has been in the world of computer science for over a year now, and everyone's talking about it as the next big revolution. In terms of architecture, though, it's probably too difficult for most architects to use. But Daniel Bolojan has just launched a platform called Versa, where he packages everything into easy-to-use kind of grasshopper definitions, so it becomes easier to use. And what agentic AI is basically you use different agents to do certain tasks. So you might ask one agent to improve the acoustic performance of a building. You might ask to design a building with improved acoustic performance, or you might ask it to design a building with improved environmental performance, and so on and so on. You have these different agents, and they're all working with you, so that what comes out is a building design that already conforms to certain performance requirements. Bir diğer önemli gelişmenin agentic AI olacağını söylüyor. Agentic AI kavramı aslında bilgisayar mühendisliği alanında bir yıl aşkın bir süredir bahsediliyor ama aslında mimarlar için biraz zor olarak algılanabilirdi. Ta ki Bolojan Versus isimli platformunu ortaya çıkarana dek. Burada agentic AI nedir? Aslında farklı ajanlar, her biri bir başka görev elde ediliyor. Örneğin bir ajan sizler için akustik hesaplarken, bir ajan sizler için statiği ya da bir ajan sizler için tasarımı yapabiliyor. Böylelikle aslında disiplinler arası bütüncül bir ajanlarla birlikte çalışır hale geliyorsunuz. Bu aynı zamanda crossover eklentisi olarak da çalışabiliyor. Bunun en önemli kısmı, birlikte çalıştığınız için yapay zeka tarafından verilmiş kararlar da hali hazırda test edilmiş bir halde oluyor. And this will be a great improvement on what we have at the moment, which is generative AI. In other words, AI will produce a design, but then you have to go back and test it and make sure that it's performing. When you use agentic AI, it is already performing according to these constraints. Bunun yapay genel zeka için çok büyük bir atılım olduğunu söylüyor. Çünkü şu anda biz herhangi bir yapay zeka motoru ya da aracı kullandığımızda onu önce kullanıyoruz, ardından test ediyoruz, ardından tekrar kullanıyoruz, tekrar test ediyoruz. Yani kırıklı bir süreç varken burada hali hazırda test edilmiş ve kontrol edilmiş bir ürünler, bir sonuçlar üzerinden çalışıyor olacağız. And this technique has already been used by Zaha Hadid architects. Agentic AI is the future of AI in architecture. Hali hazırda agentic AI modelleri Zaha Hadid mimarlık tarafından kullanılıyor da buradan da mimarlık ve yapay zeka üzerine geleceğin agentic AI olduğunu vurguluyor.
So this is the design of the cover design of my next book, which I produced with Daniel Bolacan, with Guan Yuhe, and also a guy called Theodoros Galanis, who worked for Infrared. And it's basically, it's looking at the next revolution, that is to say, agentic AI. Yeah, so. Örneğin burada yeni kitabını görüyorsunuz. Bugüne kadar ismini andığımız bütün herkes bu kitapta da bir arada çalışıyor. Ve bu kitapta tamamen agentic AI üzerine kurgulu ve bunun oluşturacağı kırılım üzerine. One interesting aspect of this is that in terms of the cover design, what I did is I fed the manuscript into ChatGPT, and I said which image in this manuscript would be the best for the front cover, and it told me this one. And then I said, well, please design me the front cover. 2 seconds later, boom, this comes out. And this is the actual design that we're using for the book. Bu yeni kitabının tasarımı içinde tamamen ChatGPT'yi kullanmış. Böyle hangi kitabı içerisindeki hangi imgeyi seçmeliyim kapak fotoğrafı olarak demiş. 2 saniyede yanıt vermiş. Ardından peki bunu bir tasarım haline getirmiş demiş. Yine 2 saniyede yanıt vermiş. Buradaki hıza konu çekiyor, önem alıyor. So AI can really improve the speed of production in certain areas already. Yapay zekanın üretimi ne kadar hızlandıracağını konu alıyoruz. The city of the future. What will the city of the future look like? Is it going to look like something like this? A kind of hyper futuristic city with flying cars and futuristic buildings? Or is it going to look something like this, or indeed just looking outside what we see here? Is it going to look much like the city of today, with a few new buildings inserted, but basically with all the existing buildings retrofitted with the latest technology and all the infrastructure, the roads in particular, controlled by AI so that there are no traffic jams? I believe it is going to be the latter. Peki ya geleceğin şehirleri ilk gördüğümüz imgedeki gibi, buradaki ekranda gördüğümüz gibi bilim kurgu filminden çıkmış biraz aşırı sci-fi yapıda bir geleceğin şehirleri mi olacak, yoksa şimdiki bugünün şehirlerinden aslında aman aman bir farkı olmayan, belki birkaç binanın daha fazla olduğu ama tamamen yapay zeka tarafından kurgulanan, altyapının yapay zeka tarafından planlandığı, trafiğin yine yapay zeka tarafından yönlendirdiği, bugünün şehirlerine benzeyen ama bunların teknoloji tarafından donatılmış bir şekliyle mi olacak? Kendisi bu şekilde olacağına inanıyor. So in 2009, I guest edited an issue of architectural design on digital cities, and all the architects invited to write for this took it upon themselves the task of giving us a vision of what the city of the future looks like. This is the work of well, this is an essay. This is the work of Zahidid Architects, for an essay written by Patrick Schumacher. And as you probably know, this is what Istanbul is supposed to be looking like now. 2019'da Dijital Şehirler isimli bir dergi sayısını ele aldıklarında çeşitli mimarlara sizce geleceğin şehirleri nasıl olmuş diye sormuş. Ekranda gördüğünüz imgede Zahidid Mimarlık tarafından Petrik'in kaleme aldığı İstanbul şehri. But of course, Istanbul looks nothing like this. And in fact, the most interesting essay in this particular volume was by Ben Bratton, who's a kind of philosopher of technology. And he wrote an essay called iPhone City, where he sort of predicted that this device would have more impact on the way that our cities are inhabited and the way that people use our cities than any architect would. Ama İstanbul bugün de sizlerin de bildiği gibi öyle bir yapıya sahip değil. Bu nedenle aslında bu dergide yayınlanan en değerli makalenin Bratton tarafından kaleme alınmış iPhone şehirleri isimli makale olduğunu söylüyor. Çünkü aslında iPhone ve iPhone'un bizim hayatımıza müdahale ediş şekli tıpkı şehirlerin bugünkü evrildiği gibi. So this was written in 2008, shortly after the iPhone had been launched and before Uber had been launched. And of course, he's completely right. Kendisi tamamen haklıydı diyor. Bu hem iPhone'lar yeni çıkmış anına denk geliyordu, hem de Uber karlarda, Uber araçlarda bu zamana denk geliyordu. And the same question could be applied to architecture. What will the buildings of the future look like? Will they all look like this? This is a design generated by Midjourney, ultra-contemporary building.
Or will they look something like this, which is to say, this is actually a building that is part of Harvard University. It's the research center for the performance of buildings. And Ali Malkawi, who is the director of this research center, has retrofitted this existing building with all these sensors, and there's a digital brain that uses digital twins in the attic that is controlling the performance of the building. I think this is more a model of what buildings will be like in the future. Geleceğin şehirlerini almıştık. Peki ya geleceğin binaları Midjourney imgesi gibi imgesel bir gelecek mi var, yoksa şu anda ekranda olduğumuz gibi normal görünen bir binalar mı? Bu yapı aslında fazlasıyla tamamen akıllı bir yapı. Harvard'ın kullanıldığı bir araştırma binası bu. Ve ekranda gördüğünüz bina tamamen renove edilmiş. Aslında eski bir yapı olmasına rağmen sensörler ve yapay zeka donanımlarıyla tamamen akıllandırılmış bir şehirde. Bu binanın kendine ait dijital bir beyni ve dijital ikizi var. Tamamen akıllı bir yapı. Kendisi tıpkı şehirlerde olduğu gibi geleceğin binalarında bu şekilde daha akıllı yapılar olacağına inanıyor. So to illustrate this point, Mario Carpo is always asking what will the buildings of the future look like? What will the style of big data be like? And what will the style of AI will be like? It's not about the style. It's not about the appearance. It's about how it uses informational processes. If you take an Uber car, you ask the question, is an Uber car anyhow different to an ordinary car? And the answer is no, because it is an ordinary car. It's just the way that it processes information that makes it so different. So the future is going to be based on information and informational systems that will be improving the performance of everything. Maria Carpo'nun bugün için en büyük sorusu binaların ve stilin nasıl olacağı, formların nasıl olacağıydı. Ama kendisi şunu söylüyor, bugünün geleceğinin form ve biçim ile bir alakası yok. Bugünün geleceği ve bugünün tasarımının tamamen dijital veriyi nasıl kullandığımız ve verinin nasıl işleneceği ile diyor. Yine örnek olarak Uber araçlarını veriyor. Uber aslında sıradan araçlar, fakat buradaki verinin işleniş biçimi bunu akıllı ya da bunu güncel ya da bunu teknolojik hale getiren. Now I'm going to move on to the main aspect of this lecture, the positive side of AI and the negative side of AI, the white side of AI and the black side of AI. And what I want to argue, just to reiterate my point, is that the problem about the white side is that it is so good. AI is so good, and there's a danger in that. Şimdi yapay zekanın olumlu ve olumsuz konularını, yönlerini ele alıyor olacağız ve ilk başta belirttiğimiz gibi buradaki sorun aslında yapay zekanın çok iyi oluşundan kaynaklanıyor. And in fact, the story is going from a utopia when all of a sudden AI is working to a dystopia where we suddenly begin to realize it's working too well and we're getting a bit terrified. Ütopyadan yapay zekanın verimli çalışmasıyla bir distopyaya geçiyor olacağız. So, back in 1997, IBM's Deep Blue took on Garry Kasparov, then the world chess champion at chess. And nobody expected AI to beat the world's best chess champion, especially not Kasparov, who was one of the greatest ever chess players in history. 1997'de IBM'in geliştirdiği yazılımla satrancın en iyi satranç oyuncusu Kasparov karşı karşıya geldi. But lose he did, and he made this comment, we just have to understand that everything we know how to do, machines will eventually do better than us. Except, of course, architecture, because machines could not possibly do architecture as well as we architects could do it. Herkes Kasparov'un kazanacağına inanıyordu ama Kasparov yenildi ve maçın ardından Kasparov şöyle bir yorumda bulundu. Bugüne kadar insanların daha iyi yapacağını düşündüğümüz her şeyi mekanik zihinler, makineler bizden daha iyi yapabiliyor bile. The next part of the story goes forward to 2016 with the game of Go. Now, and Denis Hassabis had become the CEO of a company in London called DeepMind. He himself had been a chess prodigy when he was younger. He was at the age of 8, he was in the England chess team. And what he was trying to do was trying to use the games of AI to test out certain principles that then could be applied to science and technology to make the world a better place.
2016 yılına geldiğimizde satranç yerine Go oyunu üzerinden bir çalışma yapıldı ve bu çalışmayı da Hasabis DeepMind'in CEO'su kurguladı. Kendisi de eskiden bir satranç oyuncusuydu. Burada kendisinin asıl amacı oyunları eğiterek aslında altında gerçekleşen, altında yatan prensipleri ortaya çıkararak ardından bunu bilim dünyasına yansıtmayı hedefliyordu. So the game of Go is actually quite straightforward compared to chess, but it is much more complicated because there are more potential moves in Go than there are atoms in the universe. There are more potential moves in Go than there are atoms in the universe. And for this, they had to use these new neural network systems to rise to this challenge. You can see Lisa Doll, who is who's it's taking on. Lisa Doll is the kind of Gary Kasparov, as it were, of Go, and this is the guy who's simply putting the stones in place according to what the program AlphaGo requires it to do, him to. Go oyununu ele alırsak aslında satranç oranla daha basit gibi görünen, çünkü hamlelerin daha basit olduğu bir oyun. Ama buradaki zorluğu şu: Go oyununda evrendeki atomlardan daha fazla hamle potansiyeli var. Aslında bu oyunu bu kadar karmaşık hale getiriyor. Ve 2016 yılında da Lisa Doll, tıpkı Kasparov'un satrançtaki güçlü olduğu gibi Go oyunundaki en güçlü isim Lisa Doll, AlphaGo modeliyle bir araya geldi, karşılaştı. But something happened in this match that completely changed everyone's attitudes towards AI. This is the comment of Lisa Doll after game 2. Yesterday, after game 1, I was surprised. And then after game 2, the second day, but today, I am speechless. So what exactly happened in game 2? Bu maçta aslında insanların yapay zekaya olan algısını değiştirecek büyük bir kırılım oldu. Lisa Doll birinci maçın ardından şaşırmıştım ama ikincisinin ardından kelimeler kifayetsiz yorumunda bulundu. Fakat bizleri ve kendisini bu şekilde düşündüren neydi? And what happened is now become famous was this move 37 in game 2, where AlphaGo puts the black stone on the fifth line as opposed to the fourth or the third line, which would have been more usual. This was a completely novel move. No one had ever made this before, and everyone immediately thought it was a mistake. Stupid AI, how could it possibly expect to beat Lisa Doll? Ve bizleri şoka uğrayan şey aslında ekrandaki hamle oldu. Ekrandaki hamle aslında daha önce oynanmamış ve oynanması planlanmayan bir hamleydi. Hatta kişiler tarafından bunun bir hata olduğu sanıldı. But this proved to be a strategically brilliant move. 100 moves later, these two stones join up with this stone, and AlphaGo wins the match, and everyone was completely shocked. Çünkü 100 hamle sonra tamamen bu hata sanılan hamleyle yapay zeka oyunu kazandı. And these are the commentators and what they say about this particular move. Şimdi haber spikerlerin bu bahsettiğimiz hamle üzerine yorumunu dinliyor olacağız. The Google team was talking about is this kind of evaluation value? That's a very surprising move. I thought it was a mistake. He thought it was a mistake, but it was no mistake. Hata olduğu düşünmüştü ama değildi. And this is what Lisa Doll said after the match, that moves that humans may have thought were creative were actually conventional. I don't think this was the lesson of the match at all. I think it was what that match showed us is that AI could operate at a level way beyond human beings. It's a bit like those of you who've got dogs will know that dogs can smell or hear a bigger range of smells or sounds than we can. And this is what's happening with AI. We haven't got a clue. It's off the spectrum. Its intelligence is way beyond human understanding. Bu maçtan çıkartmamız gereken dersin yapay zekanın insan zekasından üstünlüğü olması gerektiğini yorum alıyor. Örneğin köpeği olanlar bilir, köpekler bizden çok daha iyi koku alır. Tıpkı bunun gibi yapay zeka da bizden çok daha üstte diyor ve artık bizim takip edilebileceğimiz aşamaya geçtiğini vurguluyor. If the first model, AlphaGo, was impressive, the second model, the one that came afterwards, AlphaGo Zero, was far more impressive. In this model, it was not given the information about the rules of Go. It learnt the rules of Go by playing games of Go against itself, millions of games of Go, over using reinforcement learning. And it played 3.9
million games of Go over 3 days. And you think, whoa, that's a lot of games of Go. İkinci model, her ne kadar AlphaGo modeli çok başarılı olsa da ikinci modeli AlphaGo Zero modeli gerçekten büyük bir fark yarattı. Çünkü AlphaGo modelinde oyunun kurallarını bile öğretmedik. Tamamen kendi kendisiyle öğrenerek öğrendi ve 3 günde 3.7 milyar oyun oynayarak öğrendi. Eğer siz bunun fazla olduğunu düşünüyorsanız evet, çok fazla. And this amounts to, when you actually calculate it, it amounts to 20 games of Go per second, 20 games of Go per second. I'm showing you here a hummingbird. Admittedly, it's a slowed up video of a hummingbird beating its wings at approximately 3 beats per second. Just imagine what 7 times that speed is, and 20 games of Go per second. It's just beyond our imagination. 3 günde 3.7 milyar oyun, saniyede 20 oyun demek. Ekranda izlediğiniz alaycı kuşun yavaşlatılmış bir videosu ve burada saniyede 3 kez kanat çırpıyor. Yani saniyede 20 oyun demek, bu izlediğiniz videonun 20 kat hızlandırılmış hali demek. I think this is a warning sign that we didn't pay attention to. The writing, as it were, was on the wall, and this just told us what was going to happen in the next few years. Kendisi bunun aslında bir uyarı sembolü olduğunu, bizler için geleceğe bir nüans olduğunu belirtiyor. And Demis Hassabis himself got awarded the Nobel Prize in 2024, not for AI but for chemistry, because he'd used the next version of this, AlphaFold, to predict the structure of proteins. He's now working on cancer, and he's fairly confident that in the next 2 years they can solve most major cancers. Hassabis de zaten kendisi Nobel ödülünü kazandı ve bu ödülü kimya alanında alındı. Çünkü AlphaGo Zero modelinin 4. versiyonu, 4 modelini protein yapısı üzerinde kanser yapılarını incelemek için kullanıyor. And this brings us to ChatGPT. I think that the launch of ChatGPT was the most significant moment in the history of AI so far. 2022 ChatGPT'nin yayınlanması bugüne kadar yapay zeka alanına olmuş en büyük gelişme olduğunu yorumluyor. It was launched on the 30th of November 2022, but on the 1st of November, OpenAI had no plans to launch ChatGPT at all. In fact, they were working on GPT-4, a large language model, but the problem was that was spewing out hate speech. Why was it spewing out hate speech? Because it had been trained on human data, and the hate speech comes from us, and it needed to be tidied up. So they couldn't release it just then. ChatGPT aslında 30 Kasım tarihinde yayınlandı ama 1 Kasım'a geri dönecek olursak 1 Kasım tarihinde ChatGPT'yi yayınlamak gibi bir amaçları yoktu. Kendileri GPU-4 modeli üzerine çalışıyorlardı. Fakat bu modelde o kadar nefret söylemi oluştu ki aslında bu söylem bizler tarafından kaynaklanıyordu. Çünkü bizim verilerimiz eğitiliyordu. Temizlenmesi gerektiği için bu modeli yayınlayamadılar. But nonetheless, they thought we have to release something because all our competitors are releasing something. So on the 15th of November, halfway through the month, they held a meeting, and Sam Altman decided that they were going to launch ChatGPT. Ama rakipleri her geçen gün bir şey yayınladıkları için bu yarışın ardında kalmak istemediler. Bu nedenle 15 Kasım'da Sam Altman ChatGPT'yi yayınlama kararlarını belirtti. And within 2 weeks, they'd taken GPT 3.5, which is a previous version that had been tidied up. They'd wrapped it up in a user interface so that you could use it on a phone, and they launched this thing called ChatGPT. Temizlenmiş bir eski dil modeline bir arayüz tasarlayarak ChatGPT oluşturmuş ve yayınlamış oldular. Now, most of us working on AI were kind of frustrated because the public weren't paying enough attention to what AI could do. But none of us predicted, least of all OpenAI itself, what this could do. What I eventually discovered is that ChatGPT knew 10,000 times more than any of us, and the world was completely blown away by how ChatGPT performed. ChatGPT, OpenAI bile bu kadar güçlü bir başarı elde edeceğini hiç kimse düşünmüyordu. Buna OpenAI dahil. Fakat bugün geldiğimiz noktada ChatGPT ya da yapay zeka büyük dil modelleri bir insan zekasından 10.000 kat daha fazla bilgiye sahip. In fact, the words they used to describe it was basically, this is no big deal. Literally, that's what they said. This is no big deal. This is an internal research review. We're just going to test out the market. And that's what they said.
Kendileri bile bu önemli bir amacımız değil, abartılacak bir konu değil. Sadece pazar araştırması yaptığımız bir yayınlama şeklinde yaklaşmışlardı ChatGPT'ye. But what happened was more like this, a Roy Lichtenstein painting, when suddenly the world was transformed by ChatGPT. Bam. Ama gerçekte olan tıpkı bu karakterde olduğu gibi Van, bütün her şey artık değişmişti. And since then, it's kind of moved on and developed, and people have been using it in different ways. In 2024, the most popular use was generating ideas, but now, by 2025, ChatGPT was being used mainly for therapy and companionship. That is astonishing. Örneğin 2024 yılında ChatGPT daha çok fikirler üretmek için kullanılıyorken artık bugün geldiğimiz noktada 2025'te yapılan araştırmalar görüyor ki artık bizler ChatGPT'yi terapi ve arkadaşlık için kullanır hale geldik. Someone told me that the movie Her was set in 2025. Whether or not that's true or not, we are now in the age of Her, where people are having relationships with AI. 2025 yılına geldiğimizde de Her isimli filme atıfta bulunuyor. Bu filmde ana karakterimiz chatbotuyla bir aşk yaşıyor. Artık içinde bulunduğumuz aşamada Her filminin içerisindeyiz diyor. Effectively, we've become cyborgs. We've become superhuman because of this extension to our capacity in the form of our phone and our computers and so on. It's enhanced our ability hugely. İnsanlar olarak süper insanlar haline geldik. Bütün bu kullandığımız araçlar bizi yeni yeteneklere ve yeni abilitelere, yeni yeteneklere sahip olur hale getirdi. This image, which as I'm showing you here, is a very crude image. It's not drawn by an architect, by a designer. It's drawn by a guy called Îcin Moloch, who was part of a research exercise that was done at Harvard University, looking at the benefits of using AI. And on the right-hand side, you can see the green mountain, which is basically those using AI. On the left-hand side, you can see a blue mountain, which is those not using AI. And when you look at it, you can see that the improvement, this is the improvement in quality, the improvement is 40%. Öncelikle buradaki grafiğin tasarımsal diline yorumda bulunuyor. Bir mimar tarafından tasarlanmadığı belli olsa da önemli bir araştırma diyor. Burada yapay zekayı kullanmayanları maviyle ve yapay zekayı kullananları yeşille görebilirsiniz. Ve yapay zekayı kullananların kalitede %40 farklı önde olduğunu görebiliyorsunuz. And of course, as AI gets more powerful, this green mountain is going to slide further to the right. I personally think that the benefits of using AI are probably about, or the improved quality from using AI is probably now about 80%. Bu eski bir çalışmaydı ve yapay zeka iyileştikçe, buradaki teknolojiler arttıkça buradaki farkın daha da artacağını, yeşil grafiğin her geçen gün sağa doğru kayacağını, hatta kendisinin yorumuyla bugün belki bu aradaki farkın %40 değil, %80'lere kadar gelmiş olabileceğini yorumluyor. But what does 40% improvement actually mean? This is, I used to be an athlete, and this is effectively what it means. On the left here, we can see Usain Bolt winning a 100-meter race by a meter or two. What would happen if Usain Bolt were 40 meters ahead in a 100-meter race? That is what we're talking about. Peki %40 iyileşme ne demek? Bunu nasıl ölçebiliriz? Örneğin atletizmi ele alalım. Usain Bolt yarışmalarında 1 ya da maksimum 2 metre farkla kazanıyordu. %40 fark demek, 40 metre yarışı önde bitirilmesi demek. Ekrandaki gibi büyük, gerçekten büyük bir fark. But we haven't got anything to worry about because according to this professor from Harvard, AI is not going to take our jobs away. AI won't replace humans, but humans with AI will replace those without AI. At least that's what he said. Harvard'dan bir profesörümüzün dediğine göre yapay zeka insanların yerini almayacak ama yapay zekaya sahip olan insanlar sahip olmayan insanların yerini alacak dedi. Buradan endişe edeceğimiz bir şey yok. En azından o profesörün bakış açısıyla diyor. And of course, we're now in an age where we're getting these domestic robots. These are certainly in the States. These are everywhere already, even in Miami. And in the next year or so, they're going to be everywhere in all our homes. Most of the Tesla factories are going to be converted to producing humanoid robots. They will be everywhere.
And of course, we also have self-driving cars, certainly in the States. This is in Venice Beach in California, where I used to live, and 2 years ago, in fact, they already had some of these cars, and they are incredible. They are really very reliable, and they make a huge difference. Now, according to Toby Walsh, according to Toby Walsh, what's going to happen is that we are eventually going to be banned from driving. Toby Walsh is a computer scientist, and this is his theory. These things are going to get better and better. We're going to use them more and more. And because we're going to use them more and more, our driving skills are going to go down because we don't have so much practice. What's more, eventually, the insurance for these things is going to be less than it is for humans because we will be less reliable at driving. And eventually we'll say, what the hell, I don't care, I'll just use one of these self-driving cars. And eventually, according to him, we will be banned from driving. Now, if you think that's a far-fetched story, I can tell you that I learned to drive in Europe on a manual car, and I've been in the States for 15 years now, I think it is. I cannot drive a manual car anymore because I'm so used to automatic cars. Bugün fakat buradaki Harvard'daki profesörümüze yanıt olarak bugün Amerika'da aslında gerçekten de robotlar hayatımıza sızmış durumda ve her geçen yıl artık Tesla fabrikalarının araçlar değil de robotlar evimizde bulunan robotlar tasarımına geçeceğini yorumluyor. Bu yorumuna karşılık da sürücüsüz araçları örnek olarak veriyor. Sürücüsüz araçların her geçen gün hayatımıza sızacağını, hatta Toby Walsh isimli profesörümüzün bir çalışmasına dair bir alıntımız var. Kendisi günün sonunda insanların sürüşünün yasaklanacağını yorumlamış. Çünkü buradaki konu şu şekilde, sürücüsüz araçları bizler fazla kullandıkça kendimiz sürüşten uzaklaşıyor olacağız. Onlar her geçen gün iyileştikçe biz kullanımımızı azalttığımız için bizim sürüş yeteneklerimiz azalacak ve günün sonunda sigorta şirketleri sürücüsüz araçlar için daha uygun tarifeler verirken insanlı araçlar için daha pahalı tarifeler verecek. Ve böylelikle de bizler günün sonunda sürüş yapmayı bırakacağız. Bu bugün sizler için biraz uçuk kaçık bir fikir olarak gelebilir. Bu nedenle kendisi şu örneği veriyor. Kendisi araç sürmeyi Avrupa'da manuel bir araçla öğrenmiş ve şu anda son yıllardır Amerika'da otomatik araçlar sürüyor. Ve otomatik araç sürmeye o kadar alıştı ki artık manuel bir araç süremez bir durumda. Aslında bu nedenle de ilk senaryo sizlere uzak gelebilir ama aslında biz bu araç kendi yeteneklerimizi kaybetmeye başladık bile. These improvements have been so rapid that people are now asking whether the artificial general intelligence is going to happen sooner than we had predicted. Artificial general intelligence means the moment when AI is able to do a range of tasks, not just one task like playing chess, but a range of tasks better than human beings. When I wrote my first book, the book with the white cover, we were predicting that it would happen in 30 to 40 years. In fact, someone even predicted it wouldn't happen until 2099. Now people are saying, well, maybe it's here already. Peki yapay genel zeka, yapay genel zekanın hayatlarımıza ne zaman girip girmeyeceği söz konusuydu. Yapay genel zeka ise aslında yapay zeka aracının yalnızca bir görev üzerine, örneğin satranç oynamak gibi değil de birden fazla görevi aynı anda bir arada getirmesiydi. Birçok insan, bazıları 2099'a kadar bunun söz konusu olmayacağını bile düşünüyordu ama Neil için aslında biz artık bugündeyiz. Bu çoktan bizlere, günümüze geldi bile. So this is the important point. And you can make an analogy between AI and the brain and birds and planes. Now, a bird flies. A bird is a biological entity and it flies. But a plane also flies. A plane is a mechanical entity, but it also flies. Now, the same argument is made to intelligence. The brain is a biological organism and it is intelligent. AI is a mechanical entity, but it is also intelligent. In other words, intelligence can operate off different substrates.
Burada bir analojiden kendisi faydalanıyor. Örneğin kuşlar uçuyor, biyolojik bir yapı ama aynı zamanda uçaklar da uçuyor, mekanik bir yapı. Tıpkı insan zihninde yapay zeka veya da yapay zekada olduğu gibi. Her nasıl hem uçakta hem de kuşta uçuyorsa insan zihni de yapay zekada, ikisi de düşünüyor. İnsan zekası biyolojik bir zekayken yapay zeka ise mekanik bir zeka. Burada bu ikisi de zekanın farklı türleri. And the argument made is that once the Wright brothers have got the first plane to take off, the rest is history. In other words, some people are arguing that we are now at the early stages of artificial general intelligence because we're on track to eventually see it happen. İlk uçak uçtuğunda gerisi tarih olmuştu diyor ve yapay genel zekada hayatımıza sızdığında aynısı bu konu içinde gerçekleşecek. And this is the argument made by Blaise Giriakos. I would simply recommend this as being the best book on AI and a kind of theory of AI, on kind of almost philosophy. I'm sure that it's out also in Turkish by now. Blaise Giriakos, I should also say, is the person who was sponsoring Refik Anadol for that initial installation. His group from Google is the group that taught him how to use AI. Blaise'in bu kitabına konu alıyor. Yapay zeka alanında gerçekten ilgi çekmesi gereken bir kitap olduğunu, neredeyse bir felsefe üzerine, bir filozof bir yaklaşımla ele alındığını ve yapay zeka alanında önemli bir kitap olduğunu söylüyor. Aynı zamanda Refik Anadol'un çalışmalarında da Google tarafındaki ekibiyle bu çalışmaların sponsoru olduğunu söylüyor Blaise'in. I'm even more extreme. I think we are already at artificial general intelligence. And the reason is this. There is something called Moravec's paradox, which basically says whatever we're good at, like catching a ball, AI and AI-controlled robots are pretty useless at. And whatever AI is good at, like knowing 10,000 times more than us and coming up with the answer in 2 seconds, we're not so good at. Our problem has been that we have judged AI from a human perspective. From Alan Turing onwards, the Turing test was, would you be convinced that AI could pass itself as a human? I think that's the wrong approach. We need to ask what AI would think of us. Bu paradokstan bahsediyor kendisi. Buradaki paradoksta şu var: insanın iyi olduğu şeylerde, örneğin topu yakalamak, robotun kötü olduğunu ya da robotun iyi olduğu yerlerde de insanın kötü olduğunu, örneğin yapay ChatGPT'nin bizden 10.000 kat daha hızlı biliyor olması gibi bir paradoksun söz konusu olduğunu söylüyor. Ama kendisi buna inanmıyor. Bizce kendisine göre yapay genel zekanın şu anda tam içerisindeyiz. Bizim buradaki paradoksa yanıldığımız konunun ise yapay zekayı kendi yönümüzden, kendi zihnimize göre ve kendimize göre yorumluyor olmamızdan kaynaklandığına inanıyor. So I asked ChatGPT, what would AI think of human beings? And clearly it takes us, AI can do it in 2 seconds, it takes us a long time, AI knows 10,000 times more than we do, and so on and so on and so on. Let me just give you one story. Just recently I was asked by a colleague to endorse his book on AI. And I said, yes, I'll do it, but I'm busy right now. Eventually he said, I need it today. So I said, okay, just ask ChatGPT to summarize your book into 1 paragraph. 2 seconds later, boom, it comes out. I said, is that any good? He said, spot on. Now, and then on the basis of that, I was able to write an endorsement. I wouldn't trust a human being to summarize a book anymore. First of all, it would take them 2 weeks. And secondly, I could not be convinced that they would be accurate. In other words, it would be a bit like asking human beings to do long division. It makes no sense. Just use a calculator. Don't summarize a book, just use AI. That's the world in which we live. Burada yapay zekanın insan zekasına göre üstünlüğüne vurgu yapıyor ve şu örneği veriyor. Bir arkadaşı kendisi için kitabına bir yorum yazmasını istemiş. Nil de evet yaparım demiş ama ardından arkadaşı hemen ihtiyacım var dediğinde de Nil kendisinden şunu istemiş. ChatGPT'ye kitabın hakkında bir özet yazmasını iste, bir paragraflık, ardından ben o yorumu yapayım demiş. Ve arkadaşı ona bu bir paragraflık özeti attığında Nil kendisine bu özeti iyi verdi mi diye söylemiş. O da evet çok iyi yaptı demiş.
Neil de şunu vurguluyor. Ben bir insana bu kitabı özetletsem buna inanmazdım. 1, saniyeler değil haftalar sürerdi. 2, bu kadar iyi çevirebilir miydi? Emin değilim diyor. Örneğin sizden şu anda uzun bir hesap, logaritmik bir hesap yapmanızı istesek, biz hesap makinesinin kullanılmış olduğuna insanın elle yapmasından daha çok inanırız. Tıpkı her ne kadar bu matematik işlemlerinde hesap makinesini kullanıyorsak, aynı bu basit bazı tasklar için de ChatGPT ve benzeri yapay zeka araçları kullanmamızın daha hızlı ve daha güvenilebilir olabileceğine vurgu yapıyor. So this is what AI thinks of us. And as you can see, it is pretty unimpressed. But it's the final one, anthropocentrism, which I think is the most significant. Burada yapay zekanın insana göre üstünlüğünü ele aldığı maddeleri görebilirsiniz. 10. maddeye kendisi vurgu yapıyor. This is what it says. Perhaps most critical in AI might fault humanity for assuming its own intelligence is the universal benchmark, unable to comprehend or accept forms of intelligence that do not mirror our own. That is spot on. 10. madde ise antropentizm, insanın kendi zekasını evrensel olarak kabul etmesi şeklinde özetleyebiliriz. So the question ultimately is not so much for us architects whether we've reached artificial general intelligence, but have we reached architectural general intelligence? Have we reached the point where AI can match a human designer? Mimari anlamda asıl konu ise mimari genel zekaya ulaşıp ulaşmadığımız. So this is Sam Altman introducing us to a new apartment block designed by Karim Rashid. Karim Rashid is a designer. His brother is Hani Rashid, the architect. And this is what he came up with. Şimdi de Sam Altman, Karim Rashid tarafından tasarlanmış, AI tarafından kullanılan videoyu tanıtıyor olacak bizlere. The living room, Karim went all in on curves and color here. The sofa almost looks like it's floating, and that pink light strip in the wall glows at night. The kitchen keeps the same vibe. The island is one continuous surface, and the appliances are all hidden. So I sent this to Karim Rashid, and I said, "Not as good as you, is it?" And he replied, "No, it's better than me. I think it's absolutely beautiful." Kendisi Karim Rashid'e bu videoyu atmış ve senin kadar iyi değil mi, ne düşünüyorsun demiş. Hayır, gerçekten çok etkileyici yanıtını vermiş. So maybe we have reached architectural general intelligence. Yani belki de mimari genel zekaya da ulaştık bile. But then there's this. I don't know whether you know the story, but at UCLA, where Rafa Ganador went to study in LA, at UCLA there were 2 graduates in architecture who graduated, and of course there were no jobs. So they were very enterprising, and they set up their own company. They got hold of an ice cream van, they painted it pink, and they started selling ice creams, and they called their brand Koolhaas, Coolhaus, as in Bauhaus. Mm-hmm. And in fact, that is the most successful female-owned ice cream company in the United States today. UCLA'den Refik Anadolu'nda mezun olduğu okuldan 2 mimarlık mezunu işsiz kalarak kendi girişimlerini açmış. Pembe bir dondurma aracı kurmuşlar. Burada da Bauhaus'tan etkilenerek Koolhaas 2O, 2A üzerinden alıntılamışlar ve en güçlü kadın şirketlerinden biri olmuşlar. So I decided to use Sora to see what would happen if I put Rem Koolhaas in a pink ice cream van selling ice creams. Neil de bundan ilham olarak Rem Koolhaas'ı buraya koyarak bir video tasarlamış. So here we go. Here you are, architecture in a cone. Thank you. Pleasure. One more coming right up. Little pistachio roof. And that's finished. Enjoy. Looks amazing. Now, I don't know if you know Dutch accents, but that's a pretty good Dutch accent. Let's hear it just one more time. Burada Dutch aksanını duyabilirsiniz diyor. Here you are, architecture in a cone. Thank you. Pleasure. One more coming right up. Little pistachio roof. And that's finished. Enjoy. Looks amazing. But friends of mine who know Rem Koolhaas tell me that he's never that nice. He's always extremely rude. So maybe we haven't reached architectural general intelligence just yet. Ama Rem Koolhaas'ı tanıyanlara bu videoyu gönderdiklerinde Rem Koolhaas'ın bu kadar güler yüzlü biri olmadığını söylemişler. O yüzden belki de mimari genel zekaya ulaşamamışızdır diye yorum yapıyor. The dark side of AI. Şimdi mimarlığın karanlık yöne geçiyoruz.
But I want to argue that we are on a dark side, but maybe there's a glimmer of hope in this dark side. Evet, karanlık yerdeyiz ama belki de umut duyabileceğimiz bir küçük aydınlık da vardır. The problem is that we weren't paying attention to AlphaGo Zero. The same issue is now appearing with ChatGPT. Of course, we were amazed when it was launched what it could do, but actually what it can also do is things that it was not trained to do, like translate languages, and it can write code. There's a whole series of these things that are a bit surprising, and we didn't train it to do these things. Burada şu anda bizim şaşırmamız gereken konu ise aslında AlphaGo'ya da ChatGPT'ye de yeteri kadar, her ne kadar ilgimizi çekse de yeteri kadar önemi vermemiş olmamız. Çünkü şu anda ChatGPT aslında eğitilmediği alanlarda bile çalışabiliyor. Örneğin hiç kimse ona nasıl kod yazması gerektiğini öğretmedi ya da nasıl çeviri yapması gerektiğini söylemedi, öğretmedi. Ama şu anda bu özellikleri, bu yetilere sahip bile. They call these things emergent capabilities, and nobody understands quite how they operate. The point is that these large language models, like GPT-4, computationally they're not so advanced. They have maybe 200 lines of code, but when you train them with more and more data, they start doing these weird things, and nobody understands how the hell they're doing what they're doing. Buradaki konu ise büyük dil modelleri ve ortaya çıkan yetenekler üzerine. Buradaki büyük dil modelleri aslında yazılım anlamında öyle büyük modeller değiller. Yaklaşık 200 satır koddan oluşuyorlar. Ama bunları beslediğimiz veriler arttıkça ortaya çıkan yetenekler de ortaya çıkıyor ve biz buradaki o yeteneklerin nasıl ortaya çıktığını anlamış durumda değiliz. And it didn't take long before we moved from the utopia of ChatGPT being launched to the dystopia of panicking about how good it is. Ütopyadan buradaki iyilikten dolayı hissettiğimiz paniğe, distopyaya geçişimiz çok hızlı oldu. Yuval Harari pointed out that AI has hacked the operating system of human beings. It's learned how to write, and once you can write, you have enormous power because you can persuade other people to do what you want them to do. Harari, yapay zekanın yazmayı öğrendiği an insan sistemini hacklediğini söylemiş. It's certainly learned how to design. This is something done over 2 years ago, mid-journey. And when I write a prompt, and there are about 70 words in a prompt, and I talk about the lighting conditions, I talk about the realistic detailing, but I say very little about the architecture itself. In this particular prompt, I simply wrote, in terms of the architecture, ultra-contemporary apartment block, ultra-contemporary minimalist apartment block in Hong Kong. I didn't specify the materials, I didn't specify the appearance, the color, or anything. Midjourney did all that. Midjourney can design. Örneğin buradaki imgeye dayanarak yapay zekanın aslında tasarım yapmayı da öğrendiğini vurguluyor. Buradaki promptta kendisi Hong Kong'da bir apartman dairesi demiş ve yazdığı promptları aslında daha çok atmosfere, ışığa, gölgeye üzerine yapmış. Binaya ve tasarıma dair hiçbir detay vermesine rağmen günün sonunda böyle bir tasarım söz konusu olmuş. And it started doing other things. It started understanding how human beings walk up steps. Nobody trained it to do this, but it learned through intuitive physics what it's like for a human being to walk up steps. This is incredibly sophisticated, and AI discovered how to do it all on its own. Örneğin bu videoda ise sezgisel fizik üzerinden insanların nasıl merdiven çıktığını da öğrenmiş durumda. So this is the most terrifying video I'm going to show you today. I won't say any more, I'll just let this play. Şimdi en çok endişeleneceğiniz videoyu oynatıyoruz. Experiment when OpenAI developed GPT-4 2 years ago, they wanted to test what can this thing do. So they gave it a task to solve CAPTCHA puzzles. GPT-4 could not solve the CAPTCHA, but what GPT-4 did, it accessed TaskRabbit, which is an online site where you can hire humans to do different things for you. And it asked a human to solve the CAPTCHA for it. Now, the human got suspicious. The human asked, why do you need somebody to solve CAPTCHA for you? Are you a robot? It asked directly, are you a robot? And GPT-4 answered, no, I'm not a robot. I have a vision impairment, which is why I can't solve the CAPTCHA, so I need your help. This is terrifying.
This is terrifying. As AI gets more and more intelligent, we simply won't understand how it's operating. We will be left behind. Gerçekten de endişe verici olduğunu söylüyor. Yapay zeka gelişmeye devam ettikçe biz artık bu yarışın buradaki anlamanın gerisinde kalacağımızı vurguluyor. But to be clear, it's not lying. It's not lying. It's just simply because it doesn't belong to the world of meaning. It's simply finding the most effective strategy. Ama burada şu konuya nokta çekmek istiyor. Burada yapay zeka yalan söylemiyor. Çünkü yapay zeka anlamlar üzerine çalışmıyor. Sadece en stratejik olanı, en efektif olanı seçiyor. Maybe another example. One of my students asked it, how do we solve climate change? And the response was straightforward. Easy. We all know that human beings are responsible for climate change. Eradicate human beings and we've solved the problem. Örneğin buradaki stratejik veya efektif çözümü örnek olarak şunu verebiliriz. Nil'in öğrencilerinden biri iklim krizini nasıl çözeriz diye ChatGPT'ye sormuş ve yapay zekanın verdiği yanıt da şu olmuş. Çok basit, iklim krizinin nedeni insanlar, bu nedenle insanları ortadan kaldırırsak iklim krizini de çözmüş oluruz yanıtını vermiş. So in early 2023, they issued a letter, the Future of Life organization issued a letter saying, please stop developing these large language models until we know what the hell is going on. And everyone signed it, including Elon Musk. 2023 yılına geldiğimizde de bu büyük dil modellerinin arkasında ne olup ne bittiğini bilmediğimiz için Elon Musk'ın da dahil olduğu birçok insan lütfen büyük dil modelleri üzerine yapılan çalışmaları durdurulsun şeklinde bir mektup toplanmış. But I'm an athlete, or at least I was an athlete, and I can tell you, if you ask the leader in the Istanbul Marathon to slow down, that person will not slow down because all the competitors will start catching up. Örneğin Nil atletti ve şu örneği veriyor. İstanbul Maratonu'nda en önde koşan koşucuya yavaşlamasını söylerseniz o yavaşlamaz. Çünkü arkadaki rakiplerin onu yakalayacağını bilir. And when Google and Microsoft are competing with each other, of course, neither one is going to slow down. Aynı şekilde Google ve Microsoft'un birlikte yarıştığı bu yapay zeka yarışında da tabii ki de hiçbirinin yavaşlayacağı söz konusu bile olamaz. And then Elon Musk realized this was a waste of time, so he jumped ship. He goes into the other camp and he starts developing a supercomputer that's going to be the most powerful computer on Earth. And everyone else copies him. Mark Zuckerberg was talking about the metaverse. He hasn't spoken about the metaverse for about 2 years. He's focusing on AI. Then there's OpenAI, there's Anthropic, and so on. All these companies are now competing with one another, trying to steal each other's researchers in order to get to super intelligence first of all. Mektubun tam tersi, her ne kadar mektubu imzalayanlardan içerisinde Elon Musk da olsa da bu mektubun hiçbir yarayacağını fark etmeyerek tamamen Elon Musk karşı tarafa geçti ve süper bilgisayarlar üzerine yatırım yapmaya başladı vurgusunu yapıyor. Elon Musk'ın yanı sıra Mark Zuckerberg de Meta'daki çalışmaların son 2 yıldır durdurmuş ve tamamen yapay zeka ve süper bilgisayar alanına geçmiş durumda. Şu anda bütün önemli kişilerin her birinin en büyük amacının buradaki süper bilgisayarlara ulaşmak üzerine kurgulandığını söylüyor. And in America, they're also worried about China because China might get there first. So under Donald Trump, all the restrictions about the use of AI have been cancelled. In other words, even though we know that it's using incredible energy, even though we know that it's using incredible water reserves and so on, don't worry about this. The race is on to get to superintelligence first. Örneğin burada Çin ve Amerika arasındaki yarışı ele alıyor. Şu anda Amerika'da yapay zeka kullanımına dair bütün kısıtlamaların ortadan kalktığını konu alıyor. Her ne kadar enerji ve su kaynaklarını ciddi anlamda kullansa da bütün kısıtlamaların ortadan kalktığını, yeter ki bu süper bilgisayarlara en önce ulaşılması amaçlandığını ve bu kısıtlamaların tamamen oradan kalktığını vurguluyor. So this is my conclusion about our current state, is as though we are on a runaway train with no brakes, getting faster and faster. Bugüne kendisinin bugüne yorumu ise sanki freni olmayan, kontrolden çıkmış bir trendeyiz ve gittikçe daha da hızlanıyoruz şeklinde yorumluyor. Jobs. Peki ya işler? The death of the architect. Ve mimarın ölümü.
The good thing is that we won't have to we have to change clothes for the death for our own funeral. We're already wearing black. Mimarlar siyah giydiği için iyi olan şey şu, cenaze için üstümüzü değiştirmemize gerek yok çünkü zaten siyah giyiyoruz diyor. But don't worry, because this professor from Harvard tells us that we need more. AI won't replace humans, but humans with AI will replace humans without AI. Harvard'daki bu profesörümüz alıntı yaparak endişelenmeyin çünkü hatırlayın Harvard'daki profesörümüz endişelenecek bir şey olmadığını söylemişti diyor. But I used to teach at Harvard and I know that not all professors at Harvard are correct. Ama kendisi de Harvard'da eğitimcilerden biriydi ve Harvard'da söylenen her şeyin o kadar da doğru olmadığını vurguluyor. So this is the research that comes out of Harvard. We know that it improves the production by the quality of the production by 40%. But the question we should have to ask is, why would those who use AI replace those who don't use AI? There must be some advantage in using AI. There is the quality. But there's also the speed, the quantity, and so on. AI has a huge impact. Buradaki çalışmalarda çünkü zaten biz yapay zeka kullananların %40 daha kaliteli olduğunu görmüştük. Ve yalnızca kalite değil, aynı zamanda nitelik, nicelik ve hızda da gerçekten de fazlasıyla önde çıkan bir avantaj söz konusu yapay zeka kullananların. So let's just take speed. Now remember, this is research that was undertaken in 2023. It is old research now, and maybe the advantages are going to be much more. But let's just take speed. What this suggests is that 4 people using AI can achieve the same amount of work in the same time as 5 people not using AI. That's just straight mathematics, right? Bu çalışmanın 2023 yılında yapılmış olduğunu, bu nedenle aslında şu andaki buradaki avantajın çok daha hızlanacağını, çok daha kaliteli hale gelmiş olabileceğini vurguluyor. Ve bu basit bir matematik üzerinden de yapay zekayı kullanan 4 insanın yapay zekayı kullanmayan 5 insana eş olabileceğini vurguluyor. So in other words, this professor is completely wrong. AI will replace humans because 4 humans with AI will replace 5 humans without AI. 1 human will be lost. Straightforward. Yani aslında profesörümüz burada yanılıyordu. Çünkü yapay zeka insanların yerini alacak. Az önce de belirttiğimiz gibi yapay zekaya sahip 4 insan, yapay zekaya sahip olmayan 5 insanın yerini aldığında bir kişi zaten yapay zeka tarafından yerini vermiş oluyor olacak. And they also, research in MIT showed that those people using ChatGPT, they tested out by putting EEG equipment to test out brain activity. And what they found out is that those people using ChatGPT, their brains shut down when they were using it, whereas those who didn't have ChatGPT, their brains were still active. AI can shut down your brain. Ama aynı zamanda burada dikkatli olmamız gereken bir konu daha var. Çünkü MIT'de yapılan bir çalışmada sensörler üzerinden yapay zeka kullanırkenki beyin aktiviteleri ölçülmüş. Ve bizim yapay zeka kullandığımızda beynimizi kapattığımız, yani aslında buradaki bizi geçersiz yapay zeka kullanmamızın bizim beynimizi kapattığı bilimsel olarak da ispatlanmış. The problem is this. We thought that it was going to be the blue-collar workers, the labourers, who would lose their jobs first. We'd seen these photographs of production lines in a Tesla factory. No humans to be seen, and we assumed that they would lose their jobs first. Now the point is this: is that basically robots work very well in a controlled environment, but when they're out of a controlled environment, they're pretty useless. I don't know if you've seen on Instagram examples of the robot Olympics of robots falling over and so on. They're still not very capable. Meanwhile, AI has been racing ahead. In other words, it's not the blue-collar workers that are going to lose their jobs. It is the white-collar workers. It is the lawyers, the medics, the engineers, and dare I say it, even the architects who are going to lose their jobs before the blue-collar workers. In fact, when someone asked Geoffrey Hinton, who got a Nobel Prize for AI in 2024, what jobs were safest, he said probably something like a plumber, because
robots can't do that kind of intricate work just yet. Buradaki problemin şu olduğunu söylüyor. Bizler her zaman mavi yakanın işini kaybedeceğini, buradaki imgeden dolayı her zaman bütün fabrikaların tamamen robotlaşacağını, bu nedenle de mavi yakanın işini kaybedeceğini düşündük. Ama aslında robotlar yalnızca kontrollü ortamlarda başarılılar. Yani kontrollü ortamlarına çıktıklarında o kadar da başarılı değiller. Fakat yapay zeka güçleniyor ve yapay zeka çok iyi durumda. Bu nedenle aslında işini kaybedecekler mavi yakalılar değil, tam tersine beyaz yakalılar olacak. Avukatlar, doktorlar, belki de mimarlar olacak. Örneğin 2024'te Nobel ödülü almış yapay zeka mühendisi Hinton'a en güvenilir, en sağlıklı ya da en işini kaybetmeyecek meslek hangisi diye sorduklarında tesisatçı olduğunu söylemiş. Çünkü o küçük hareketlerden dolayı tesisatçıların yapay zeka tarafından yerini dolduramayacağını öne çıkartmış. So then there's this. This is research that was released earlier this year by Anthropic, and it's looking at the different disciplines, the different professions, and what the impact of AI will be on jobs. And if you find, in terms of architecture engineering, what they predict is that maybe I'll go to the next one, it's much clearer. What they predict is that eventually 82% of jobs will be lost to AI. And only 18% have been lost so far, but eventually 82% will be lost. Bu yıl Anthropic tarafından yapay zekanın işlere etkisi incelenmiş ve burada mimarlık alanında işlerin %82'sinin kaybedileceği vurgulanmış. Ama şu ana kadar %18'inin kaybı söz konusuymuş. Since then they said, well, maybe that needs to be revised, because in fact when things become more efficient, it doesn't mean to say you lose work, it creates potential more work because you can do things that are now more affordable. Ama bu çalışmada bir hata olabileceğini vurguluyor. Çünkü aslında yapay zeka ve mesleğimiz ne kadar efektif olursa bu durumda arz talebin de aslında yeni arzlar ve yeni talepler ortaya çıkarabileceğini konu alıyor. And there's also this economic law that basically says that everything is going to be held up by the slowest part of the process. In other words, communicating with clients will still be very slow, even if we can render things very quickly. Örneğin bazı konularda da aslında halen daha bizler yavaş ve yavaştan önemli olacak. Örneğin müşteriyle iletişim gibi kısımlar halen daha devam edecek. Putting this all together, what we get now is a comparison between, on the left-hand side, how things work or have worked up till now, this kind of pyramid design, and then a more rocket-shaped design for the future. And what's going to happen is this base of the pyramid, which includes mainly interns, all those jobs will be automated away and they will disappear. Meanwhile, there will be a few extra jobs, but in the area of AI that will come in here, but the shape of an office will change. And in terms of the number of people employed right now, only 60% will be employed in the future. Who knows if that's accurate or not? Buradaki bütün bu çalışmaları bir araya derlediğimizde yapay zeka çağındaki mimarlık ofislerinin bu şekilde olacağını söylüyor. Solda geleneksel yöntemde bir piramit var ve aslında piramidin en geniş tarafında genç mezunlar ve stajyerler yer alıyorken güncel alanda bir roket konusu söz konusu. Burada gördüğünüz gibi en geniş basamağın daraldığını ama aynı zamanda da yapay zeka ve mimarlık üzerine yeni pozisyonların açılacağını da görebilirsiniz. Fakat güncel çalışan sayısı olarak da %60'a bir düşüş var. Ama kim bilir ne kadarı doğru olacak şeklinde de bir soru işaretini açık bırakıyor. However, I think there is hope. In the black, there is the white of hope. And I think there are a number of strategies that we can deploy to improve our situation. Ama az önce de belirttiği gibi halen daha siyahın içerisinde bir beyazlık olduğu, yani bu durumun içerisinde de bir umudun söz konusu olduğunu söylüyor. Let's look at how we think about AI as architects and how clients think about AI. Now, we're worried about AI. We think it could destroy our jobs and so on. Clients are enthusiastic. It reduces the risk, it increases the potential profit, and potentially improves the time in which a project is completed. That's what they think. Burada aslında mimarların yapay zekaya bakış açısıyla müşterilerin yapay zekaya bakış açısı arasında önemli bir fark olduğunu vurguluyor. Örneğin buradaki gerek hızın artması, maliyetin düşmesi ve benzeri açılardan aslında müşterinin yapay zeka kullanımı üzerine gerçekten motive olduğunu da vurguluyor.
So maybe we can learn from these kind of people. On the left, Mariana Cabeceira from Portugal, studied the AA, worked for Zaha Hadid. On the right, Tim Fu from Canada, studied the AA, worked from Zaha Hadid. They have set up AI-based offices. They market themselves as AI-based offices, much smaller than a traditional office, and yet they're doing enormously large projects. Mariana's doing an airport in Saudi Arabia. Örneğin buradaki bu arsalar hep söz konusunun aslında yeni potansiyeller ve yeni avantajları da söz konusu edebileceğini söylüyor ve Mariana ile birlikte Tim'e vurgu yapıyor. Bu iki mimar da Zaha Hadid mimarlık şirketinde çalışmış ve bugün geldiğinde yapay zeka destekli mimarlık ofisleri açtığını, her ikisinde 10-12 kişilik küçük ekipler olmasına rağmen büyük projelerin içerisinde yer aldığını söylüyor. Örneğin Mariana 10 kişilik ekibiyle Suudi Arabistan'daki havaalanı projesini tek başına kendi ofisiyle, yapay zeka destekli ofisiyle bu büyük projeyi yönetmekte. In other words, we're going to tell our clients, forget the old-fashioned way of doing architecture. We are the new mission, an AI-based architectural office, and we will guarantee no risk, faster, more increased profits and faster production. Yani aslında müşteriye olan yaklaşımımız geleneksel mimarlığı unut. Biz yapay zeka destekli bir mimarlık şirketiyiz ve burada size riski düşürterek hızı arttırıyoruz, maliyeti düşürüyoruz şeklinde avantajlarımızı da söz konusu edebiliriz. And there's also a number of architects who are launching their own software. I mentioned Daniel Bolojan before, his Verso. There's also a Formas AI launched by Carlos Bagnon, Xfigura launched by George Guida and so on, and also Özge's companies using AI to improve production and opening up new opportunities. Örneğin aslında artık yazılım araçları geliştiren mimarlık şirketleri olduğunu da belirtiyor. Versus daha önce Zekaya üzerinden ele almıştık. Bunun haricinde de Formas AI ve Xfigura gibi yazılımlar da söz konusu. Aynı zamanda bizim şirketimiz Kora'da mimarlık ve yazılımın kesişiminde buradaki üretimi destekleyen yazılımlar geliştirmekte. And the other problem that architecture has is basically the way that the salary scale goes. The developer gets paid up here, the engineer gets paid somewhere up this, and also the quantity surveyor, and the architect gets paid the least, even though the architect does much of the work. That's the problem about architecture. Şu an mimarlıktaki sorun bu. Geliştirici burada maaş alıyorsa, yazılımcılar ve burada ve en düşük olarak mimarlar da burada maaş alıyor. But why can't architects now become developers? It'll be risk-free. AI software will look after all of it for us. We can now become developers. I don't think the developers want to become architects, but we can do this. And after all, let's not forget that Louis Barragan was himself a developer. Burada şu konuya değiniyor. Geliştiricilerin mimarlık yapabileceğini düşünmüyor ama mimarların geliştiricilik yapabileceğine inanıyor. Bu konuda da Louis'i örnek olarak bizlere sunuyor. So this is my summary. What we architects need to design right now is not another building, but the future of our profession. Biz mimarların şu anda tasarlamamız gereken şeyin başka bir bina değil, mesleğimizin geleceği olduğunu vurguluyor. And then there's education. Ve aynı zamanda eğitimde bir söz konusu. But don't worry. Bill Gates says that AI will replace doctors and teachers within 10 years. Doctors, medical doctors, but not architects with PhDs, and teachers, but not professors of architecture, right? We're safe. Burada bir şaka yapıyor. Bill Gates yapay zekanın oyun içerisinde doktorların ve öğretmenlerin yerini alacağını söylüyor diyor. Ama burada doktorlar olarak işte PhD'lerin değil ya da öğretmenler olarak profesörleri bahsetmiyor. O yüzden bizler güvendeyiz şeklinde kinayeyle yaklaşıyor. So I'm doing a book with two colleagues on AI and education. And there's a real problem here. How do we prepare students for a future of the profession when we don't know what that profession will look like? That's the first problem. Şu anda mimarlık ve eğitim üzerine iki başka yazarla bir kitap yazıyorlar ve buradaki sorun şu: biz mesleğimizin geleceğini, nereye gittiğini bilemezken buradaki eğitim üzerine nasıl yaklaşabiliriz? Buradaki konuyu nasıl ele alabiliriz? The other problem is this. Maybe in the future we won't need so many architects and we won't therefore have so many students. Let's assume the number of architects goes to 50% of the present amount. That will mean that we only have 50% of students. Örneğin eğer günümüzde mimara ihtiyaç duyulmayacaksa bu aynı zamanda mimarlık öğrencisine de aynı zamanda profesörüne bu kadar ihtiyaç olmayacağını ve bunun da %50 düşebileceğini vurgusunu yapıyor. But then if AI does much of the work for us, maybe a course in architecture only needs to be half the length.
The problem here is if we half the number of students and half the length of teaching, that means we need a quarter of the number of professors in the future. Eğer öğrenci yüzdeyle düşüyor, mimar yüzdeyle düşüyorsa bu aynı zamanda profesörler için de bir düşüş söz konusunu yaratır. I did the whole project using GPT 4.1 in Midjourney and Prof didn't even realize. Wow. Could you see his face? AI is a bubble. Yeah. Stop this nonsense and use your brains. I always wanted to be an architect, but I wasn't sure I could draw. I really hope we can keep control. I love architecture fair. I love what we do with our passion and knowledge. Yeah. We are setting new rules and architecture shall be taught differently. AI is a bubble, Tice, just only hype. Please open the Newford and let's review today's lesson about the right furniture size. We have no future. I found a new tool that can swap materials from buildings. Yeah. That is called Photoshop. How did you do that? I used Formus. AI, so much control. You should try. Whether you want to accept it or not, embrace the change. Now we can focus on the human side of architecture pride, shedding old prejudices and outdated views. It's a new era, but it demands strong foundations. Our talent and architectural judgment won't be replaced by AI, but maybe most people won't appreciate it. We need to move fast. Now, I design beyond my limits. It's such an amazing time to learn architecture. You will not only be part of a revolution, you will set the rules of the game for the next decades. That was by Carlos Banyon, who teaches in Singapore. When this first came out, nobody realized it was AI. I'm hoping that everyone here now realizes this is all completely generated by AI. Bu video ilk çıktığında hiç kimse bunun yapay zeka tarafından üretilmiş bir video olduğunu anlamıyordu. Ama umuyor ki artık hepimiz bunu fark edebiliyoruz. So I teach in a school of architecture, and I teach a course on the theory of AI. Now, I don't ask the students to produce essays anymore because they would just use, use ChatGPT or something and generate a perfect essay. So it's pointless to ask for an essay. So instead, what I say, I want you to use as much AI as possible and produce a video talking about the questions around AI. Kendisi verdiği derslerde öğrencilerden artık makaleler yazmasını talep etmiyor. Çünkü zaten onların çeşitli yapay zeka araçları kullanarak çok güzel makalelerle geleceğini tahmin edebiliyor. Onun yerine mümkün olduğu kadar çok yapay zeka aracı kullanın ki bana bu şekilde ödev teslimi verin diyor. So this was what I got a year ago. These are two students, and what they did was generate this entire thing, but using AI. They didn't script it, they didn't tell it what to say. It is a discussion between Joe Rogan and Elon Musk. What's more, they fed into it the manuscript of this book. So what we get is Joe Rogan and Elon Musk quoting from my book. Örneğin geçen yılki ödevlerden birisi de bu. İki mimarlık öğrencisi Joe Rogan ve Elon Musk arasında geçen bir diyalog yazdılar ama herhangi bir senaryo, herhangi bir şey, hiçbir şey yazmadılar. Tamamen yapay zekayı kullandılar ve yapay zekayı da Neil'in bu kitabıyla eğittiler. Bu videoda da birazdan göreceksiniz, tamamen bu kitaba alıntılar veriyorlar. Elon, man, great to have you back on the show. Let's dive right into it. Artificial intelligence. You've called it a double-edged sword, right? Potential savior, but also humanity's demon. What's your perspective now? Thanks, Joe. Yes, I've said we're summoning the demon, but it's more nuanced. AI is already transforming everything. Take how Neil Leach describes it. AI isn't just about robots. It's an invisible force in our daily lives, controlling algorithms that feed us ads, and even runs our phones. That's wild, man. So AI is like this silent invader. But Neil also talks about this idea of extended intelligence where AI enhances us, not replaces us. Isn't that what you're trying to do with Neuralink? Exactly. Neuralink aims to close the loop between human intelligence and machine intelligence. The goal is synergy. Neil Leach discusses this concept of humans as natural-born cyborgs adapting to technology to become superhuman. It's all about augmenting human capabilities. Yeah, but the Okay, and so on and so on. But don't panic. Don't panic. And the reason why you should not panic, why we should not panic, is this.
We human beings are incredibly adaptive creatures. We adapt to new technologies, to a new environment very quickly, and soon forget about the past. I can't remember what life was like before I had this device. I know there was a time when I would try and find my way around London with a book of maps called an A to Z of London. I know there was a time. I know there was a time when we had fax machines that make irritating noises, but I can't really remember it because it was so far in the past. What's going to happen in the future is that we will forget about 2026. We will completely forget about it. The future will be different. There'll be huge advances in science and technology. I'm sure they'll solve cancer very soon. And meanwhile, offices will shrink. They'll get smaller. They'll get smaller. There's no two ways about it. Offices will shrink. But we'll get used to it because that will be our new normal. If I can offer you just one example of what I mean by this. If 40 years ago, someone had said to me, in 40 years' time, half of all marriages will end in divorce, I would have thought, oh my God, what's going to happen? It's the end of the world, and so on. But in the States, at any rate, half of all marriages do end in divorce. And in Russia, apparently 75% of marriages end in divorce, and we're quite okay with that. That is our new normal. We don't worry. So, very good. Go ahead. Okay. Ama burada endişelenecek bir şeyiniz yok. Sakın endişelenmeyin. Çünkü insan ırkı olarak adaptasyonumuz çok yüksek diyor. Öncelikle eskiden birçok şeyler vardı. Eskiden haritalar vardı. Eskiden not defterleri vardı ya da eskiden fakslar vardı. Ama bunların hepsi geçmişte kaldı. Hemen güncel teknolojilere adapte olduk ve adapte olmamızın yanı sıra aynı zamanda da geçmişi unuttuk. Bu nedenle yine geleceğe fazlasıyla hızlı bir şekilde adapte olacağız ve bu sefer de 2026'yı unutuyor olacağız. Ve gelecek tabii ki de bugünden çok daha farklı olacak ve aslında çok güzel potansiyeller de olacak. Örneğin belki de kanser çözülecek ama aynı zamanda tabii ki de ofisler de küçülecek. Ama yine buna da alışacağız, buna da adapte olacağız ve bu sefer de bu bizim yeni normalimiz olacak. Ve buna şu şekilde evliliklerden ve boşanmalardan örnek veriyor. Örneğin 40 yıl önce bana evliliklerin birçoğu boşanmayla sona erecek desek, aman tanrım bu her şeyin sonu derdik. Ama şu anda Rusya'da evliliklerin %75'i boşanmayla bitiyor ve bu daha eskiden sancağımız kadar bir kıyamete felaket etmedi. Yani biz alışıyoruz, adapte oluyoruz ve her şey bizim yeni normalimiz oluyor. Bu nedenle paniklememiz gereken bir şey yok notunu veriyor. So I'm going to finish on a very British note. Keep calm and carry on. Kendisi İngiliz, bu nedenle İngiliz bir son vermek istiyor. Keep calm and carry on. Teşekkür ederiz. Thank you. Ben hocama ve size teşekkür etmek istiyorum. Bir sorun var. Tabii. Bu İngilizce yeterli değil İngilizce. Ben çevirebilirim. Rusya'dan okuyun, sorun ona. Arkadaşlar dinlesin. Ben şu anda bir mimari proje, önce Türkçesini okuyorum izninizle. Ben şu anda bir mimari yarışma projesi üzerine çalışan bir mimarım. Tasarım sürecimde yapay zeka araçlarını aktif olarak kullanıyorum. Ancak önemli bir sorunum var. Aklımdaki mekan ya da cepheyi yapay zekaya yeterince net aktaramıyorum. Bu yüzden üretilen görseller hayal ettiğim tasarımdan farklı oluyor. Sizce mimarlar tasarım fikirlerini yapay zekaya daha etkili aktarabilmek için nasıl bir beceri geliştirmeli? En önemli geliştirmemiz gereken yetkinlik sizce nedir? Şimdi çeviriyor olacağım. He is an architect working on an architectural competition on a project. He is actively using artificial intelligence and tools very actively in his design. However, he has one problem. The thing that he is imagined as on a facade or on a place, he couldn't briefly operate in artificial intelligence. So the thing that he is imagining cannot operate together with artificial intelligence. That's why the things that came up with artificial intelligence doesn't match with his imagination. So he is asking that how architects can operate their design ideas. What are the skill sets that he or we as architects need to focus on to came up with to bring our imagination more close to the end product of artificial intelligence? What is the most important skill set we need to develop for it? Teşekkürler. Was that generated by ChatGPT or yourself? Soruyu siz mi yazdınız yoksa ChatGPT'ye mi yazdırdınız ya?
ChatGPT. Her şeyde kullanıyorum. Giyimden, o tür şeye Even kadar. clothes, even bothering, he's using it for everything. Yeah. Yeah. Kullanıyorum. And he's using the subscription model. ChatGPT'ye para ödüyorum. So besides electric and water, he's also paying for ChatGPT. Yeah, well, you should pay for ChatGPT. Don't use the free version because it's useless. Pay $20 a month and get the good version for sure. Ücretsiz modeli çok kötü olduğu için aylık ödeme yapın ve iyisini kullanın, diğeri çok kötü diyor. Last night, in fact, I was reading an article that Patrick Schumacher had written. And I was blown away by how good it was. But then I asked ChatGPT, what do you think of this article? And it says, this is a very impressive article. That sounds like he used ChatGPT to help him write the article. That's the kind of response you get when you use ChatGPT. Dün Patrick Schumacher'in bir makalesini okumuş ve makaleyi çok sevmiş. Ardından makalenin iyiliğinden o kadar etkilenmiş ki yapay zekaya atıp sen bu makale hakkında ne düşünüyorsun demiş. O da bence de çok iyi demiş. Kesin Patrick de yapay zeka kullanmış yoksa öyle bir sonuç da gelmezdi diyor. So, I mean, in terms of image generation, first of all, we have the expression prompt engineering as though this is a rational, logical process. In fact, it's anything but that. It's really much more like alchemy. Mm-hmm. So, for example, if I were to put in Louis Barragan's name, and ask for a building, of course I'd get the colors of Louis Barragan, maybe the forms of Louis Barragan. I'd also get Mexican sunlight, I would get cactuses, I would get a bottle of tequila or something like that. It brings everything together. It's not very precise, it's very associative in how it operates. Mm-hmm. Okay, keep. So, like this, for example, the original version of this was actually meant to be a house, but it looked like a monolith. So I said, oh, it's a monolith, and so maybe you should change the name of what you're doing. İmge üretimi için aslında prompt engineering, prompt mühendisliği adına bir alan olduğunu ve buradaki belki buradan üzerinden ilgilenebileceğinizi ama bununla ilgilenseniz bile yine istediğiniz sonuçları alamayacağınızı söylüyor. Örneğin Louis Barragan tarzında bir metin, bir evle gelir misin şeklinde ChatGPT'ye bir prompt verdiğinde kendisinin dokularını, kendisinin tarzını kullanmış ama sonuç yine iyi değilmiş. Ya da Meksika desen o zaman işte oradaki belki bir tekile koyar diyor, belki o renkleri tutturdu ama sana yine istediğini vermez diyor. Örneğin buradaki ev tasarımda Neil bir ev yapmasını istemiş ama o bir monolit oluşturmuş. So the problem at the moment is that when you ask it to generate buildings, designs, it begins to hallucinate and it comes up with all these different things that many of which are not very good. You can't really control it. Bugünün sorunu ev ya da bina tasarla dediğinde fazlasıyla halüsinasyon kurgulamasından kaynaklandığını belirtiyor. And the two issues here, when you're working with ChatGPT, it's a linear, words are on a linear, they're linear. Whereas architecture is three-dimensional, infinitely more complicated. Bunun iki sorun olduğunu, birincisinin prompt yazarken promptun lineer bir akışa sahip olduğunu ama mimarlığın 3 boyutlu olmasından kaynaklandığını söylüyor. Also, when you've got a finite data set, like a book which you're trying to summarize, AI is very good at that. It knows what it's dealing with. But when you ask it more general questions, it wants to keep you happy and that's why it hallucinates. Kitap çevirmekte çok iyidir çünkü ikinci kısmı ise kitap çevirmede çok iyi davranıyor çünkü orada hazır bir veri seti var ve size sizin verdiğiniz veri setinden oluşturuyor ama daha genel ya da daha tasarımsal bir yaklaşımda geldiğinde sizi mutlu etmek ama nereye gideceğini bilemediği için de halüsinasyonlar çok büyük oluyor. But obviously it's going to improve very quickly, and I also think the kind of software we'll use in architectural offices will be the type I was describing. It's going to be about controlling the production, and that'll be much more effective. Hem yazılımların daha iyileşeceğini hem de aslında mimarlık ofislerinin yapay zekayı bu tip imgelerden oluşumundan çok buradaki üretim sürecini tasarlamada kullanacağını vurgu yapıyor. But you should have asked ChatGPT to translate that into English. It would have done that for you. Ama aynı zamanda soruyu da İngilizceye çevirtebilirdin yapay zeka kullanarak. Yok, çevirdim de telaffuzum çok kötü. O yüzden. She already did it, but
You want to, right? Well, I just want to say that this was translated by ChatGPT, not by me. Bu ekranı da ChatGPT tarafından çevirtirdi. I produced this first of all, and I said now in Turkish. I'm going to produce that. Ben de bir soru sorayım. Aslında arkadaşım soracaktı ama erken ayrılmak durumunda kaldı. Bana bıraktı da. Normally his friend will ask, but because she left, he will be asking for her question. Yapay zekanın free will'i yani özgür iradesiyle ilgili ne düşündüğünü. What do you think about the free will of artificial intelligence? Örnek üzerinden mesela insana zarar vermemek üzerine geliştirilen yapay zekalarda bile işte bazı deneylerde insanları tehdit etme, seni kapatacağım, beni durdur gibi ve zarar vermeye yönelik işte kişiyi mesela bir yere kapatıp kilitleyip havalandırmayı kapatmış falan. Böyle bazı deneyler varmış. Yani böyle kötü niyetli davranışları olabilir mi? Özgür iradesiyle neler yapabilir yapay zeka? What do you think about the free will of artificial intelligence? They are mentioning some case scenarios where artificial intelligence be more negative and try to be harmless, like locking up on person in one place and turning off the heat conditioner or AC. So what do you think the negative sides regarding the behavior, regarding the effect on scenarios? So, first of all, the article Patrick Schumacher wrote that I read last night on Substack is about agentic AI and free will. Az önce bahsettiği Patrick'in makalesi de tamamen yapay zeka ve free will üzerine bir yazıymış. So the big question is this. First of all, we have consciousness, and we don't think, at least we didn't think, that AI has consciousness. It's not self-aware and all these other things. Biz bilincimiz olduğuna inanıyoruz ve aynı zamanda yapay zekanın da bilincinin olmadığına inanıyoruz. But now we've got what's called agentic AI, agents that can act on their own basis, as it were. And certainly Yuval Harari argues that now it has agency. I don't think he's correct. Şu anda agentik AI'lar söz konusu olduğu için Harari bu agentiklerin kendi agency'leri olduğunu, yani bilince yaklaştığını yorumlamış. Well, first of all, it is told what to do, right? Secondly, when it makes a decision, there are different kinds of decision. So, for example, a thermostat on a radiator or an air conditioning system decides whether or not to turn something on or off. But that's a pretty basic decision. It's not like a human decision. Birincisi, biz ona genellikle ne yapacağını söylüyoruz diyor. İkincisi de diyor, normalde kararlar için farklı senaryoları kurguluyoruz diyor, ama böyle diyor işte havalandırma gibi on-off kararlar fazlasıyla basit kararlar diyor. And it's very easy to think that AI is conscious and is self-aware, but the danger is we are anthropomorphizing it. We're seeing it in its own terms. Yine antroposentrizm aslında o 10. maddeydi. Bu nedenle de yapay zekanın bilincinin olup olmadığını da kendi bakış açımızla bakıyoruz diyor. But that's a debate that really is quite open. You know, it wasn't so long ago when an engineer from Google was sacked because he insisted that AI was conscious. And maybe in the future it will develop consciousness. I'm open to that because it is trained on our data and therefore it is trained to do the kind of things that we can do. Burada bu konu diyor önyargıya çok açık olduğunu vurguluyor. Örneğin Google'dan bir çalışan yapay zekanın bilinçli olduğunu vurgulamış. Değil de bence bilinçli mi bilinçsiz mi değil de bilinçli olabilir diyor. Çünkü bizden eğitiliyor, bizim verilerimizle, bizim görüşlerimizle eğitiliyor ve bizler bilinçliysek o zaman yapay zekada bilinçli olmayı öğrenebilir diyor. With AI the question is always when. For example, back in 1970, when they were trying to use AI to translate during the Cold War. It was terrible, but now my book is being translated into AI. And frankly, I think the next book might be written by AI. 6 months ago, I was writing something
And I've written 50 books. So I wrote this thing, oh, you're so good, Let's just see what ChatGPT says. And it came up with something that was better than me. And I thought, oh, it's better than me. And I thought, let's keep quiet about this. And maybe for about 10 years, I'll be okay, because no one will realize AI is better than me. But then there came something on Instagram that said, gave a list of the 500 jobs in which were most likely to be overtaken by AI. Number 5 was a writer. So it's a question of time only. Yapay zeka sormamız gereken sorunun ne zaman sorusu olması gerektiğini söylüyor. Örneğin işte bu Soğuk Savaş'ta Sovyetler için çeviriyi çok iyi yapamamazken bu kitabı şu an yapay zeka çeviriyor. Yani yapabiliyor yapamıyordan çok ne zaman yapacak sorusuyla gelmemiz gerekiyor diyor. Kendisinin birden fazla onlarca kitabı var ve kendince ben iyi bir yazarım diyor. Ardından bir metin yazdım ve o yazdığım metni ChatGPT'ye attım ve sence nasıl olmuş dedim diyor. Ardından onu çok daha iyi hale getirdi diyor. Bunu ilk başta biraz kaygılandım. Çünkü çok iyi yazmıştı. Tamam bir 10 yıl daha ben yazarım. İnsanlar benim yazıp yazmadığımı fark etmez diye kendimi rahatlatacaktım ama birkaç gün sonra bir makale ortaya çıktı ve mesleğini yitirecek, meslek kayıtlarında yazarlık 5. sıradaydı ve aslında ben çoktan onun içindeydim bile. Bu yüzden asıl soru ne zaman sorusu diyor. Thank you. My question about thank you for the presentation, by the way. Welcome to Ankara. Glad to hear. Thank you. Thank you. My question about where is the pattern in the futuristic architecture? I mean, architects generally explain their emotions in the structure, but we can only see for example, in the Frank Gehry's shapes, just we see the shapes, but where is the pattern, you might ask? The pattern? Yeah. What do you mean by pattern exactly? I mean maybe the traditional buildings in Milan, maybe the cathedrals or the mosques, or I'm curious about the pattern in the structure. The futuristic architects know inside any these things. So maybe it's about the cutting the emotion, for the futuristic general architecture of this. So maybe it means at the same time to cutting your example, the knife. The cutting the emotions is more dangerous than human body, maybe. Yeah. Well, do you want to translate into? Türkçe'de özetleyebilir misiniz kısaca? Demek istedim. Şimdi kendisinin sunumu AI olmalı mı olmamalı mı şeklinde, ama benim sorum genelde AI'nin içinde oluyor. Hani fütüristik mimarlık için daha böyle şekillerden bahsediyoruz ama çok fazla dokuları görmüyoruz geleceğin mimari örneklerinde. Onunla ilgili soru sormak istedim. Hani bunun hakkında ne düşünüyor diye. Teşekkür ederiz. So, sometimes I play a trick on Instagram. I post an image and I ask the question, was this designed by a machine with absolutely no emotions, or by a human being with the most incredible range of emotions? And of course it's AI generated. Bazen Instagram'da oyunlar oynuyorum diyor, bazı görseller paylaşıyorum diyor. Bazıları diyor tamamen duygudan herhangi bir şeye barındırmıyorken bazıları tamamen yapay zekaya ait oluyor diyor. Ve insanlara bunlar yapay zeka mı yoksa insana mı ait diye soruyorum diyor. Oysa onların hepsi tamamen yapay zekaya ait diyor. So this was something that was posted on X a while ago. I just generated an image in the style of a Monet painting using AI. Please describe in as much detail as possible what makes this inferior to a real Monet painting. Twitter yeni adıyla X'te bir caption'dan bizlere alıntı veriyor. Buradaki resimde birisi bir
resim paylaşmış ve şunu söylüyor. Yapay zekayı kullanarak Monet'in tarzında bir görsel oluşturdum. Lütfen bana bunu nasıl iyileştirebilirim ve Monet'in resmine nasıl yaklaştırabilirim? Lütfen yorumlayın diyor. Ya da yorumlarınızı paylaşın diyor. And this, you can't read half of these, but you can read the top one, I think. And this is a response to something like this. The fact that it looks like shit and is shit, slop, doesn't look anywhere near like a Monet. Looks exactly like somebody trying to replicate the style and achieving like 20% of it. Not as vibrant as Monet's typical colors, choice of colors, looks dull. Ve yanıtlardan birisi de resmen bir hakaret dolusu bir yanıt. Burada diyor ki hiçbir şekilde Monet'e benzemiyor diyor. Monet'e benzer yaklaşır, Monet'e yanaşır hiçbir şey yok diyor. Başka birisi sanki replika etmeye çalışmış gibi diyor. Ama sadece %20'sine ancak %20 yaklaşabilmiş gibi diyor. Renkler soluk Monet'inki gibi canlı değil. Renk seçimi Monet'inkine benzemiyor ve çok atıl duruyor şeklinde yorumlamış. But actually it wasn't Monet. Ama aslında orijinal resimdi o. I think the point is this. I mean, everyone, my students would come to me and say, I've put so much emotions into this design, it's got to be good. My response is, you know, if my toaster makes good toast, I don't care if it's got emotions or not. It's a question of how good the end product is. Which is kind of a tough thing to say, but real. Söylemesi biraz zor ama diyor bazen öğrencilerim geliyor ve öyle bir tasarım yaptım ki böyle birçok duyuyu ve deneyimi barındırıyor diyor ama dil bu konuda o kadar da yükselmiyor ve şunu söylüyor eğer benim tost makinem iyi bir tost yapıyorsa o zaman ben okeyim diyor. Biraz söylemesi zor ama benim için daha sonuç odaklıyım ben diyor. And I've got to say, when I've been in a Waymo, and quite often I use Waymos because they're cheaper, you don't pay them a tip. When I've been in Waymo, I think they're more sensitive than human drivers. I really do. Ve bir sürücülü araç bir şey kullandığında bence de kullandığım araç insandan daha duygulu diyor. So a Waymo is a self-driving taxi. İşte bu sürücüsüz taksilerden birisi bu Waymo dediği şey. You know, I think in MIT Media Lab there are a lot of people who are simulating emotions. You can simulate it very well, and arguably that's what AI does. But then again, there are people, there are neuroscientists now who think we live in a simulation because how does the brain sense things? It's got no real feeling and so on. So it's a complicated question. Ama MIT'de aynı zamanda şu anda yapay zeka kullanarak duyuları da simüle etmeye çalışan çalışmalar var. Ama bunun aslında daha zor bir yere gittiğini, çünkü o zaman simülasyonu da söz konusu almamız gerektiğini vurguluyor. No, I mean, a general comment. I actually think, I mean, this is not what I was talking about today, but AI is modeled on the neural networks of the brain. I think that we should, in the end, begin to be able to see something about ourselves in the mirror of AI. If it's based on us, then we should see something of ourselves in AI. That's difficult to prove because the brain is a black box, so is a neural network. But nonetheless, I think we're beginning to learn a lot of things through AI. For example, ChatGPT, according to Stephen Wolfram, what ChatGPT tells us is that language is not as complex as we thought it was. And I think the same with Midjourney. Design is not as complex as we thought it was. Bugünün konusu değil ama kısaca şu yorumu da yapmak isterim diyor. Yapay zeka bugün bizim nöral sistemimiz üzerine kurulduğu için belki de aslında biz yapay zeka sayesinde kendimiz hakkında da daha fazla bilgiye ulaşabiliriz diyor. Çünkü yapay zekanın yanı sıra kendi beynimize sahip olduğumuz biyolojik beynimiz de aslında tam bir kara bir kutu. Her nasıl ChatGPT dilin o kadar karmaşık olmadığını ya da Midjourney tasarımın o kadar karmaşık olmadığını gösteriyorsa bize, o zaman belki biz buradaki yapay zekada atılan adımlarla belki kendi belleğimiz hakkında da daha fazla bilgiye sahip olabiliriz diyor. Son dönemlerde yapay zekalar arasında böyle ciddi kıyaslar var. Kimi ChatGPT diyor, kimi Gemini'yi öneriyor. Bazı özellikleri birbirinden daha iyi olduğunu söylüyorlar. Duymaya başladım. Claude'lar özellikle akademik çalışmalarda öneriyorlar. Kendisi bu konu hakkında ne düşünüyor? Biz ChatGPT'den elimizin alıştığı şekilde devam edelim mi, yoksa diğer okulları yöneliyor?
Recently there is a competition going on between different models. Like first they were using ChatGPT and then Gemini come, and then recently there was a thing that called Cloud came on, which is very good in academical work. And he is asking that what do you think about it? Should we keep going on using ChatGPT, or what about the other tools? Yeah, actually I use ChatGPT mainly because Sora was also produced by OpenAI, and it was cheaper to get the package. Sora has now been cancelled, right? And so everybody says that Anthropic's Claude is the best. That's what they say. And actually, a lot of people in the West like Anthropic because the US government tried to persuade Dario Amodeo Anthropic to remove all the safeguards so they could use it for military purposes. And Dario Amodeo refused. And then the next day, Sam Altman said, oh, you can use our systems instead. So everybody's now shifting from ChatGPT to Claude for ethical reasons. Kendisi ChatGPT'yi kullanıyormuş ama aslında bunun nedeni çünkü eskiden Sora yayındayken Sora da OpenAI'nin ürünü olduğu için ChatGPT ve Sora'yı paket olarak satın aldığı için daha uyguna geliyormuş. Kendisinin o zamanlar ChatGPT'yi kullanıyor olması nedeni buymuş. Ama sizin de belirttiğiniz gibi kendisi de şu an Cloud'a yönelik geçişi söz konusu olduğunu söylüyor. Aynı zamanda bunu sizin belirttiğiniz gibi hem başarısına ortaya hem de şu konuya yükseliş olduğu için etik nedenlerden dolayı diyor. Bu Amerika savaş nedeniyle Anthropic'ten verilerini almak istediğinde Anthropic kendi verilerini açmadı. Ama ardından Sam Altman gelin OpenAI'nin verilerini kullanabilirsiniz dedi. Bu nedenle Amerika'da da buradaki etik durumdan ötürü Anthropic yani Cloud'a bir yönelim söz konusu. And the other thing about Anthropic is that they have admitted that they've trained their data on certain books. In fact, one of them is my book, and maybe I will make some money out of it, I don't know. But I'm pretty sure that OpenAI also used my book or something. They just haven't admitted it. They're just not being honest. So I trust them more, for sure. Burada komik bir durum var. Anthropic kendi datasını kitaplar üzerinden ele alıyor. Kitaplar üzerinden derliyor. Hatta Neil de şu an Anthropic'ten para kazanabilir. Çünkü Neil'in kitabını da izinsiz bir şekilde kullanmışlar ve bu ortaya çıktı. Kesin eminim OpenAI de kullandı da sadece daha ortaya çıkmadı diyor. Just to be clear, I mean, the issue of copyright is an important one. But first of all, AI doesn't copy. It does not copy. In fact, if you try and make it do what you want it to do, it doesn't do it. It's almost impossible to do that. Whereas we human beings actually copy, right? We're kind of influenced by Zaha or something like that. We copy, and you know, like people might be wearing a baseball cap or a pair of Nike sneakers or something. Someone else will say, oh, I want to get one of those. We copy the whole time, whereas AI doesn't copy. The one area where there is clearly copyright infringement is when there is copyrighted material on which people have trained their data set. But the problem is, nobody's going to admit that. No one's going to admit that, so we can't really prove anything. Copyright konusunun önemli bir konu olduğunu vurguluyor. Ama aslında yapay zekanın copyright kopyalamadığını, onun üzerine bir şeyler ondan base alarak, ondan temel olarak bir şey ürettiğini, tam tersi insanların kopyaladığını söylüyor. Örneğin tasarım açısından Zahadit gibi tasarlar ya da sırf birisi Nike giydi diye hemen Nike giymeye başlıyoruz. Bir şey trend oldu diye hemen onu izliyoruz. Aslında yapay zeka değil de biz insanlar kopyalıyoruz. Ve aslında copyright üzerinde de bizim kabullenmemiz gereken, kabul etmemiz gereken birçok konu olduğunu söylüyor. And just the example of that move 37 in game 2 is an interesting one. Some people think that because AI is trained on our data, it's just copying us. But that was an example there. You know, what it basically does, it doesn't copy anything, but it sees patterns in the data. And what it did with Move 37 was see patterns in data that we hadn't seen before. That move had never been made before. And it's that where the possibility of AI really comes up. It can look at history, for example, all the data about history, and find an alternative history of the Ottoman Empire that we don't know about, but it's recognized those things.
Örneğin biz şöyle bir yanılgı vardı. Her zaman yapay zekanın bizim verimizle eğitildiği için kopyaladığını düşünüyorduk. Ama hani AlphaGo'da 100 hamle vardı ya, insanların hata olduğunu düşündü. O hamle yapay zekanın kopyalamadığının bir kanıtı olduğunu söylüyor. Yapay zeka kopyalamıyor, veri üzerinden bir örüntü çıkarıyor ve o çıkarttığı örüntüyü izliyor diyor. Örneğin bunu tarih üzerinden eğitip başka örüntüler, başka senaryolarda çıkarabiliriz. Örneğin yapay zeka üzerinden Osmanlı tarihi hakkında başka söylemler, başka doğru olabilecek veya farklı olabilecek söylemler de çıkarttırabiliriz diyor. And maybe I could just add a personal anecdote. I was a student in Cambridge at the time when CAD was coming out. And the question was whether students should use CAD. And we had one professor who said, do not use the computer in the studio. Do not use the computer. So what happened was that the smart students used the computer, they needed a hand-drawn overlay, so pretend it was done by hand. And the bad students didn't use the computer. And what happened is that when the bad students came to graduate, they were unemployable because they couldn't use the tools they had to use. So right now in education, we should get people to engage with this tool because we are preparing them to work in an age of AI when they'll be forced to use it. Kendisi kendi hayatından sizlere bir örnek veriyor. Cambridge'de mimarlık okuyorken CAD'ler yeni çıkmış ve profesörleri bu yazılımları, AutoCAD'i kullanmalarını yasaklamışlar. Ama stüdyodaki iyi öğrenciler CAD kullanıp silik çıktı alıp üzerinden elleriyle geçiyormuş. Bütün bu kötü öğrenciler böyle yaparken iyi öğrenciler profesörlerin sözünü dinleyip gerçekten elde çizmişler. Ama mezun olduğumuzda biz CAD'i kullanıp üstünden geçenler iş bulduk. Çünkü piyasada böyle bir talep vardı. Ama o söz dinleyen, elleriyle çizen ve CAD'i hiç kullanmayan öğrenciler ise işsiz kaldı. Çünkü artık onlar istenilen duruma, istenilen günün zamanına uyum sağlayamıyorlardı. Bu durum tıpkı bugün için de geçerli. Bu nedenle öğrencilerimizi sektörün ve bugünün ihtiyaçlarına adaptasyonları yüksek olacak bir şekilde eğitmeliyiz diyor. Teşekkür ederiz. Well, I mean, maybe if there are any other questions from people online or something, if you can't, or you have questions more, just I'm on Instagram. You've got my contact there. Just ask them. So, and I'm hoping that Özge will produce the Turkish translation of my book. Last week it came out in Chinese, translated mainly by AI. Next week it's coming out in Portuguese, and a month ago it came out in Italian. So I'm hoping that AI will help in getting it translated. Eğer sizlerin daha sonradan soruları olursa ya da yayından izleyen kişiler varsa o zaman Nil'in Instagram üzerinden her zaman aklınıza gelen soruları Nil ile paylaşabilirsiniz. Ve aynı zamanda bu kitabın Türkçe'de de bir yayınını umut ediyoruz. Teşekkür ederiz.